Evet, yayındayız. Hola Sevgili hola. Ola. Şimdi tabii bir tek check yapmamız lazım. Çünkü bu platformu ilk defa kullanıyoruz. Yani Restream'i test ediyoruz burada da. Daha önce her ayki buluşmalarda bilmeyenler için, yeni gelenler için SuperPeer'in altyapısını kullanıyorduk. Çünkü sadece SuperPeer'deki e, arkadaşlarla aramızda yapıyorduk. Geçen ay YouTube'a da aynı anda stream etmeyi denedik. Güzel de oldu. Ama onu da SuperPeer'in altyapısından yaptık. Şimdi LinkedIn'e, Twitter emin değilim bu arada. Twitter'a da gidiyor olması lazım şu anda bu arada. Twitter'a atarsak ne Bakalım. olur gibi kafamda bir soru yoktu açıkçası. Emin olmamakla birlikte. Çünkü Twitter'dan benim tamamen e, yok olmamın çok az kaldı. Yani Twitter'dan gün geçtikçe soğuyorum ben. Niye bilmiyorum. Şu anda örneğin Twitter'da benim account'ta da bir live stream falan filan görmüyorum yani. Herhalde olmadı. Görüyorum. Ha, görüyorum. Yok yok Twitter'da da var var. varız. Benim profile atmış. Yani emin değilim. LinkedIn enteresan olabilir diye düşündüm. Şu anda LinkedIn'e bakıyorum. Yayında mıyız? Valla the event will start soon diyor. Waiting for the host to start diyor. Enteresan. Delay vardır Pre-live. ya belki de. Olabilir. Bu kadar uzun mudur delay bilmiyorum da pre-live diyor şu anda. Event will start soon diyor. Olabilir. Yani her neyse yani olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Ya oraya en azından bir comment falan bırakırım ben belki izleyemeyenler YouTube'a gelsin gibisinden ama şu anda live oldu galiba. Galiba tam da dediğin gibi yes delay varmış. Aynen öyle. Gökhan sen de açtın galiba. Senden de ses geliyor. Mu? Açtım kapattım. Yoksa? Benden gelmemeli. Ama ben nereden Benden değil. kendimi duyuyorum? Ha bir Ben saniye. de, ben de açık olmadığından eminim ya. Yok LinkedIn şöyle bir saçmalık yaptı. Açtıktan sonra kapatmama rağmen minimize etmiş. Neyse özetle çalışıyor. Şu an hem LinkedIn'deyiz. Şimdi ikinci teknik soru ise şu. E, şeyler geliyor mu? Yorumlar geliyor mu? YouTube'daki yorumlar geliyor. Şu anda görüyoruz. Ama LinkedIn'dekilerden emin değilim ne olacak. Daha LinkedIn'den yorum gelmemiş de olabilir. Her neyse bir tester gidiyor yani. Ona göre optimum platformu seçeceğiz. Yapacağımız şey o. Maksimum erişim. Şimdi tabii SuperPeer'de şöyle bir şey yapıyorduk. Bu arada SuperPeer dedikçe reklamlarında geçeyim. Umarım SuperPeer'in sahibi Türk'tü. Fakat satıldı. Umarım başına bir şey gelmez. E, çünkü benim sevdiğim bir platformdu. Reklamlar neredeydi ya? Reklam. Şu. Okey. Reklamlar. SuperPeer'de arkadaşların yayına canlı videoyla da katılma şansı oluyordu. Hatta bir kere aldık hatırlıyor musun Gökhan bilmiyorum da. Evet Birisinin evet. sorusu vardı. Ekrana aldık falan böyle. O tatlıydı yani o anlamda. O yüzden SuperPeer'e gelin. Orada bir Discord kanalı da var. Oradan başka şeyler yapma planlarım da var falan filan. Yani böyle ufak bir community hub'ı olarak orayı kullanıyorum. Tabii YouTube'la SuperPeer arasında bir disconnect var. Onu da çözemiyorum maalesef. Çünkü YouTube'da katıl programı da var. İşte oraya gelenler var. SuperPeer'de bir şey var falan böyle birazcık bir tık dağınık bu arada yani. Neyse şimdi gelelim bizim esas konumuza. YouTube ve LinkedIn düzgün şu an diyen var. Mavi tık satışı başladığından beri gereksiz hesaplar da çok çoğaldı diyen var Twitter'la ilgili. Ben valla bu sefer Grok'u denemek için güzel bir account aldım. Yani hatırlamıyorum level'ının ne olduğunu da. Ve şeyden almadım. Eskiden Apple Store'dan alıyordum. Apple Store'la dışarısı arasında süper bir fark olduğu için Twitter'dan direkt alırsan çok daha ucuz. Yani gittim Twitter'dan direkt aldım yani bu sefer. Ama paramın karşılığını aldığını düşünmüyorum yani. Veya gerektiği kadar kullandığımı düşünmüyorum. O yüzden seneye renew etmem. Hatta tamamen drop edebilirim yani. O blue tick muhabbetini de bilmiyorum ya. Ee, evet ama çoğunluk yorum YouTube'dan geliyor. O yüzden Buradan ee, X ile ilgili bir spekülatif bir yorum yapayım mı? yap. Şeyi hatırlıyorsun ya hani işte Elon Musk geldikten sonra böyle
şirkette büyük değişiklikler yaptı. Mastodon'a geçmeye başladık. Sonra olaylar tekrar geri döndü ve hala Twitter'dayız ya. Şaka mı? Abi o olacak iş değil ya. Ya protesto işi olmuyor. Dünya çok büyük. Yani bu arada LinkedIn'deki yorumlar buraya aggregate olmuyor. LinkedIn'deki yorumları ayrı açtım. Oraya ayrıca bakıyorum yanındaki ekranda. Protesto işi olmuyor abi. Gerçekten olmuyor. Çünkü çok çeşitli insan var. Ve çok çeşitli insanın servise aksesi var. Yani artık globalleştiği için gerçekten de çeşitli insan olması kötü bir şey değil yani. Hani diyorsun ki işte Beypazarı, bu arada bildiğin reklam çaktırıyor şu Reklam an. yapma. Beypazarı soda Tam falan Beypazarı'ndan gibisinden. sponsorluğunuz mu var yoksa? Ha? Yok ya. Şimdi Beypazarı masamda o vardı. marketleri eşliğinde. Ne başka? Ulan ne göstersem reklama girer yani. Tamam yani neyse biz yani ne Beypazarı'nda derdiydi. Yani Daron'un stream'i. Hani desen ki hani bu arkadaşı içmeyeceğiz falan filan. Abi yani çünkü bu bütün protestolar da genelde politik oluyor. E, Yani şimdi örneğin bugün şeyin haberini okudum. Disney şöyle bir şey yapmış Amerika'da. Disney'in sahibi olduğu Disney Springs miydi? Disney'in sahibi olduğu alışveriş merkezleri falan var abi. O alışveriş merkezlerinin içerisinde doğal olarak restoranlar falan filan da var. Restoranlardan birinde adamın biri gidiyor. Diyor ki hani benim alerjim var. Hani bu yemeklerde şey var mı? Fındık fıstık var mı? Neyse yani. Yok kesinlikle diyorlar. Alerjen free. Adam bunu birkaç defa sorduğunu iddia ediyor. Karısıyla yemeğe gidiyorlar. Neyse abi özetle adam yani bir saat sonra mı, 1,5 saat sonra mı neyse ölüyor. Yani hastaneye kaldırılıyor ve ölüyor. Ve ölüm sebebi de vücudunda fıstık bulunması. Yani çünkü fıstık alerjisi varmış adamın. Bu kadar ekstrem olabileceğini ben bu arada bilmiyordum. Hani bu konuda eğitimli değildim. Dava açıyorlar abi doğal olarak Disney'e. Disney de şey diyor. Bu bütün olay oldu hani yurt dışında. Diyor ki şimdi Amerika'da sözleşmelerde şöyle bir madde olabiliyor. Herhangi bir anlaşmazlıkta karşılıklı çözeceğiz, dava açmayacağım. Tamam böyle bir madde olabiliyor. Bu Disney Plus subscription'da varmış. Adam 2019'da Disney Plus subscription'ın trial'ını alırken o sözleşmeyi kabul ettiğini argüman olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki sen bize dava açmayacağım, beraber anlaşacağız demiştin. O yüzden zaten dava açamazsın. Ulan tamam da herif hatta PlayStation'da bu sözleşmeyi onaylamış. PlayStation'da bir oyun oynamak için, bir subscription almak için onayladığım sözleşmeyi sen gerçek dünyada sahip olduğun alışveriş merkezinin içindeki restoranda yaşadığımız interaksiyona taşımak, ya davanın nasıl sonuçlanacağı belli değil bu arada. Ama herkes yani abarttınız, cılkını çıkarttınız şeklinde tepki veriyor şu anda sosyal medya. Yani özetle şimdi bu olay diyelim ki böyle gitse kaç kişi protesto edecek Allah için? Kaç kişi iptal edecek Disney Plus subscription? Hiçbir şey olmayacak. Yani öyle bir mass bir protesto çok zor oluyor abi günümüzde bence. Ya en azından belki bir süreliğine sarsabilirsin ya. Adamı atıyorum şimdi 5 milyon subscription'ı var. 50 bin tanesi iptal etti. Pırıt. 2 haftalık growth'umu geri mi aldın yani? Hani gerçekten çok masif bir şey olması lazım belki. Ki orada bile bilmiyorum ya. Ya bu muhabbeti böyle devam ettiririz çünkü elimizde data yok bir şey yok yani. Senin fikrine karşı benim fikrim Dur hani dur şey değil. söyleyeceğim. Bence Change.org'da imza toplayalım hocam bunun için. Bir de şey var ya ben izlemiyorum. Hani böyle kendi izlemeyince bütün olayın ya tabii ki damla efekti var Ben da hep 50 liralık alıyorum gibi bir şey yani. yayının sesi gelmiyor diyen bir Doğucan var. Doğucan'dan başka kimsenin söylemediğini düşünürsek yayın iyi diyenler de var. O yüzden şimdi gırla zaten ses geliyor mesajı da gelir. Doğucan problem sende diyeceğim de yani bunu da duyamayacaksın. Bilemiyorum. Yani bence iyiyiz Şimdi ya. alayım mı soru ekrana? Aa, Türkiye'de o seksi bir soruyla geliyor. Türkiye'de yazılım alanında ve birçok sektörde küçülmeler, daralmalar görüyoruz. İşverene işçi maliyeti çok geliyor gibi. Sektör hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Teşekkürler. Kaan soyadını yazmayaydın. Şimdi soyadını da yazdığın için üsruplu cevap vermem gerekiyor.
O da isteyerek yapmadı büyük ihtimalle YouTube account'u. Şimdi bir varsayım var. Türkiye'de yazılım alanında ve birçok sektörde küçülmeler, daralmalar görüyoruz. Ekonomi genel olarak daralmıyor, onu söyleyebilirim. Türkiye'de ama bu arada Türkiye ekonomisiyle ilgili ben konuşamam. Şu an ekonomi daralmıyor derken Amerikan ekonomisinden bahsediyordum. Amerikan borsasından bahsediyordum yani. Türkiye borsasına hiç bakmıyorum. Türkiye ekonomisi daral, daral, daralıyor ya. İtiraz etmem yani. Herhalde kötü bir şey oluyor olması lazım. Çünkü öyle iyi hissettirmiyor yani. Hani anlatabildim mi yani? Markete gittiğimde özellikle veya bir restorana gittiğimde hiç iyi hissetmiyorum Abi ben de. bak şunu çok net söyleyeyim sana. Artık Türk lirası şuurum kalmadı. Ve geçen şunu yapmak zorunda kaldım. Ee, O kadar şuursuz yani tartamıyorum, tamam mı? Hani bir şeye bir şey dediklerinde mecbur kaldım. Dolara çevirdim ki hani değişmeyen bir şey, hani 2000 lira 2000 lira kaç elma ediyor ya falan gibisinden bir soru aslında bu kafamdaki. Dolara çevirdim, dedim ki pahalı bu ya. Gerçekten Evet. pahalı falan oldum yani, anlatabildim mi? Çünkü gerçekten Türk lirasında İstanbul'da neye itiraz, hani kafa allak bullak olmuş durumda açıkçası tüketici olarak benim. Bir şeye pahalı diyemiyorsun çünkü çok abes bir yerde, çok böyle hani adam ya inanılmaz kazıklıyor falan olması lazım. Hani herkes yapıyor bunu ama bu arada. Herkes yapmaya başlayınca bilmiyorum. Böyle Yani enteresan bir benim de yer. hissiyatım aynı şekilde. Ben de fiyat al. Yani bu bence bayağı yaygın bir patern ya. Fiyat algımızı kaybettik ki. Yani şeyi öngöremiyorsun. Ya bir şey pahalı mı, ucuz mu ya da hakkının karşılığı mı değil mi bilemiyorsun. Bu sefer onun değerini başka bir şeye convert edip hani işte senin senaryoda işte elma olsun veya dolar olsun neyse onun üzerinden bir yargıya ulaşmaya çalışıyorsun ama çevirdiğin şeyin de nominal değerinin doğru yerde olduğunu da bilmiyoruz. O da ayrı bir sorun. Dolayısıyla yani bir şeyi, bir servis, bir hizmet, bir ürün, bir şey alırken bu pahalı mı, ucuz mu? Evet kaybettik. Bir de işin şey tarafı var zaten. Sürekli fiyat değişiyor. O da bir yerden sonra algını bozuyor. Bir şeyin Peki sabit bir fiyatı kalmıyor yani. Yüksek işverene işçi enflasyon işçi ekonomilerin işçi kritik maliyeti özellikleri... çok, dur sözünü kestim kusura bakma, üst üste konuştuk. Estağfurullah. Devam edebiliriz. İ, işverene işçi maliyeti çok mu geliyor sence? Olay o mu? Bence değil. Bence başka şeyler var bunun arkasında. Yani bir kere en azından şeyi biliyoruz. Hani işçi maliyeti ekonomik atıyorum işte enflasyonla paralel bir şekilde devam etmiyor. Aslında bakarsan hani eğer satışların yani diğer bütün şartların sabit olduğu senaryoda işçi maliyetin düşüyor. Ama hani marketin de küçülüyor. Ondan dolayı bence çok stabil bir yorum yapmak bana pek mümkün gelmiyor Ben bu senaryoda. ben vallahi şunu söyleyeceğim. Ben liyakat konusunda inanılmaz epik fail bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden hani tutturana vardı ya eskiden, hani hala var yani, tutturana denir yani, tutturana, sektör tamamen öyle bence. Geçen e, bir vesileyle birisinin e, yani CV önümde, rol önümde, istediği parayı duydum. Dedim ki yani bu nasıl yani? Yani bu bunun yani %60'ı eder. Kusura bakmayın. Ama sektörün genelinde de şunu görüyorum. O adam o parayı alabilir bir şirkette. Yani olay şeye dönüşüyor. Onu verebilecek şirket ile almayı istemeye cesaret edebilmiş kişinin denk gelmesi. Yoksa kalifikasyon bunun içerisinde, o yüzden liyakat konusunda kötü durumdayız diyorum. Kalifikasyon bunun içerisinde çok az rol oynuyor. Çünkü çoğu zaman o kalifikasyonu tartacak kalifikasyon karşı tarafta da yok. Ya katılıyorum buna. Bunun daha uç örnekleri de var bu arada. Bazen öyle şeyler, yani şununla da karşılaşıyorsun mesela. Atıyorum iş tanımı bu, gelen aday bu. İş tanımıyla gelen aday birbirini tutuyor. Yani evet diyorsun, bu bununla uyuşuyor. Ama atıyorum mesela organizasyonun içerisindeki geri kalan
insanlara bakıyorsun. Diyorsun ki örnek verdim işte software engineer. Sen de ben de başvuruyoruz. İkimiz de tam olarak diyelim fit ediyoruz o role. Pardon değiştiriyorum. Senior Principal Distinguished Engineer. Hani böyle en üst seviyedeki rolü Allah Allah. evet aynı o mod. Job description'a insan uyuyor. Tamam diyorsun ben bunu hani evet hani bir interviewer olarak diyorsun okey devam edebilir. Ama içerideki arkadaşlarına bakıyorsun ya da ekipteki diğer insanlara bakıyorsun. Aslında onlar da onu hak ediyor. Ama onları oraya promote etmiyorsun. Dışarıdan o adamı alıyorsun. Ama o Yani farklı bir problem. burada da yine liyakat var ama yani onu tutarlı bir şekilde devamlı Orada getirebilmek. şu da var. Orada şu da var. Ee, Genelde şirketlerin orada çukura düştükleri eğer yani bir kere şuradan eğer ilk hiring esnasında adam akıllı liyakat konusunu ölçebilmişsen tamam mı? Sonra yine bu bahsettiğin çukura düşme ihtimalin var. Onun sebebi ise şu. İçerideki elemanın maaşını sektöre göre justify etmiyorsun. Sektör değişiyor, pazar değişiyor. Fakat içerideki elemanın maaşını senin belirlediğin yıllık bir performans metriği vesaire üzerinden falan. Hani Türk lirasında bu ne kadar oluyordur emin değilim. Türk lirasında da oluyordur tabii ki. Yani çünkü bugün 5.000 liraya aldın diyelim ki bir çalışan aylık maaşta tamam mı? Hani farazi olsun diye rakamı garip bir rakam olarak veriyorum. 5.000 TL'ye aldın. Dedin ki işte seneye %25 zam yapacağım falan filan. Ama o adamın yeteneklerine sahip kişinin yarattığı değer versus pazardaki arz vesaire vesaire. Bir baktın ki bir sonraki sene aynı adamdan pazardan almak istediğinde 10 bin lira. Şimdi sen pazardan almak zorunda olduğun için onu 10 bine alıyorsun. Fakat içeridekine de gidip babacım senin pazardaki değerin 10 bin olmuş. Sana da 10 bin veriyorum. Hiç diyen şirket görmedim ben. Bunun yapılması lazım. Fakat Kesinlikle yapılması lazım. bu bu kolay bir şey de değil. Yani onun yerine ne diyorlar? İşte ya giderse alırız ancak. Yani şu andan 10.000 TL vereceğime bu adama bu adam şirketi terk ettiğinde ben yenisini bulmaya kalktığımda o zaman 10.000 TL veririm. O zamana kadar da bu avantajdan faydalanırım. O kişiyi kullanmış oluyorsun bu sürede. O adam gidiyor geliyor. Ondan sonra sen de biliyorsun ki belki bahsedeceksin. İşte bu bumerang praktisi ortaya çıkıyor. İşte Aynen öyle. bir şirkette özellikle Feng'de var bu. İşte 4 yıldan fazla kalmayın. 4 yıldan sonra gidin başka bir yere zıplayıp geri gelin. Çünkü geri geldiğinizde pazar şeyine geri resetlemiş oluyorsunuz bir anlamda o şeyinizi. Bu ya bu sağlıklı sirkülasyon da değil. Ya eğer gittiğin yerde 4-5 yıl kalıp geri geldiysen belki sağlıklı sirkülasyon diyebilirsin. Adam gitti farklı bir dünyaya. Hani harmanladı geri geldi vesaire gibisinden ama eğer gerçekten bu kasıtlı yapılıyorsa yani kalmak isteyen adam gidiyorsa ve gittikten sonra çok kısa sürede içerisinde de geri dönüyorsa bu sağlıklı sirkülasyon değil aslında. Yani şirkette istediğimiz eğer istiyorsak sirkülasyonu, insan sirkülasyonu dışarıyla içeri arasında aslında istediğimiz 3 ay gidip 6 ay sonra geri dönmeleri değil. Doğru, doğru. Bir de burada bu senaryoda şey de var. Yani ekibinden birini kaybettiğinde bu sebepten dolayı onun yerine yeni yeni birisini hire ettiğinde aslında knowledge kaybediyorsun. Experience kaybediyorsun. Tabii ki. Takımın toplam experience'ı düşüyor. Atıyorum işte ben diyelim senin ekibinde 5 yıldan beri çalışıyorum. Dedim ki geldim sana benim maaşımı düşük yükseltmeni istiyorum. Sen dedin ki yapamam git. O noktaya Evet ama geldik işte diyelim. Ben gittiğim anda sen benim yerime yeni birisini bulabilirsin. Bir, daha pahalıya bulacaksın. İki, onboarding süresi boyunca o adamdan verim alamayacaksın. Üç, arkasında bir kaos oluşturacak bu. Eğer sen bunu sürekli tamam bir da patern haline getirdiysen. bunları kimse ölçmüyor ki. İşte Oradaki evet. bilgi kaybından yaşanan zarar finansal rakamlar şeklinde raporlanıyor mu yöneticiler tarafından? Bu ölçülüyor mu? Ölçülebiliyor mu? Ölçülmesi için sistemler için yatırım yapılıyor mu? Hayır. Çünkü bunlar iş. Bunlar bir işi bilmek, yani yöneticilik vesaire ve HR sistemleri. Oradaki insanların hepsini bu işin nasıl yapılabildiği ile ilgili bir yapılabilecekleri bilmelerini gerektiriyor ki çoğu maalesef ki bilmiyor. Bir de yapılabileceğini bildikten sonra yapacağın alanı şirketin tanıması ve yapabilmek için kaynakları da
vermesi lazım ki işte bunlar güzel. Katılıyorum. Katılıyorum. Ama bu bir yandan Bunlar ya bu kitaplarda yine yazıyor. Ben uydurmuyorum bu arada. Yani ya ben de gördüm geçen bir kitapta gerçekten yazıyordu. abi bununla ilgili yani ben bu yüzden işte ikinci yüksek lisansımı yaptım. Dedim ki ben bir tarafımdan mı uyduruyorum bu pratikleri yoksa hani bunları biri de düşünmüş mü? Veya ben mi yanlış düşünüyorum? Yok abi bunlar 60 sene önce makalelerde yazılmış yani. Bunlar şey değil ama e, uygulanmıyor pratikte yani. Ya işte o da liyakata geliyor. Yani idealde Tabii ki. mesela bunu nerede çözmek istersin? İşte bir engineering manager'la HR'ın arasındaki bir bağlantıda hani oralarda bir yerlerde bunun böyle çözümünün oralarda oluşması lazım. Takımının da onu böyle besleyerek. Sen şimdi engineering manager'ı neye göre alıyorsun? Hangi experience üzerine alıyorsun? O da var yani. Atıyorum bu şeye benziyor. Hep aramızda çevirdiğimiz muhabbet işte bir otobüste 10 yıl boyunca muavinlik yapan birini tamam artık sen 10 yıl muavinlik yani yardımcılık, hostluk yaptın. Gel artık otobüsü sür ve yönet. Hani bir tarafa götür dediğin noktada bu taraflar eksik kalıyor. Ve bunu da kimse düşünmüyor. Çünkü öyle bir şey yok bu insanların background'unda, işte deneyimlerinde. O da liyakat. Şimdi bir tane LinkedIn'den sonra alacağım. Bir de bu Okay. alacağım arkadaş sahneye alamayacağım. Çünkü anladığım kadarıyla LinkedIn'le comment entegrasyonu yok. O yüzden okuyacağım paralelde. Ve bu arkadaş da yani beni 2-3 gündür Tarık 2-3 gündür mentionladığı için bu yayını heyecanla beklediğini biliyorum. Sırf o yüzden yazdığı 2,5 paragraf uzunluğundaki metni okuyacağım. Tarık böyle soru sorulmaz. Yani e, olmaz yani hani. Şimdi diyor ki LinkedIn'de yaptığımız bir tartışmada o tartışmayı da gördüm ya. Of o tartışmayı şimdi sahneye alıp konuşmayalım. Aslında şunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ya LinkedIn'de Twitter'da çok fazla tartışmak için zaman harcamayın ya. Ya vallahi harcamayın. Yani birisi bu tartışmada Tarık bir şey demişti işte. Ya C Sharp bir iş ilanı koymuşlar tamam mı? İşte AI engineer mı ne bir şey arıyorlar tamam mı? Data scientist falan filan. Aşağıda şey yapmışlar ya Python, C++ mıydı, C miydi neyse Python slash C plus C Sharp dillerinden birini bilen birisi olsun yazmışlar. Birisi de çıkmış yorum yapmış. C Sharp'la ben işte AI projesi görmedim. Bir, senin görmemen bizim için bir şey ifade etmiyor. Hani ya, hani sen kimsin demek istemiyorum da kendini bu kadar büyütme yani. Sen görmedin. Hani bu bir merak şey yapmalı örneğin. Aa ben görmedim. Hiç ya var mı? Bir araştırayım falan değil yani. Ben görmedim. Ben görmediysem yoktur dünyada. Hani anlatabildim mi? Hani böyle bir ne yapayım abi görmediysen görmedin ya bir gün görürsün falan mı diyeyim yani. Yani ne yapacağız bununla? Tarık bununla uğraşmış yani o yorum silsilesinde de o yüzden. Şimdi soracağı soru da onunla ilgili. O yüzden hani bir background vereyim istedim. C Sharp dilinin AI projeleri kullanılmadığını belirtmiş birisi. İşte okumayacağım adını falan. Ya so what? Zaten iş ilanında adam bu üç dilden biriyle deneyimi olsun, birini bilsin demiş. İlla C Sharp bilsin de dememiş. Adamın niyeti onu yazarken lan bir program, şu programlama dillerini bilirsen bizim ekiple hizaya gelirsin bir şekilde beraber çalışabilirsin. Bir yolunu buluruz. O yüzden adam onu ilana koymuş yani. Hani adam dememiş ki C Sharp AI Engineer arıyorum falan ki olabilir de bu arada. AI Engineer dediğin acaba ne demek istiyor AI Engineer'la da? Özellikle Azure ekosisteminde C Sharp'ın entegrasyon, model deployment, server-side işlemci kullanıldığı örnekler var. Ya ben sana C Sharp'la bizim şey var. Bloğuna bakın. Cihan. Anam Cihan'ın soyadı unuttum. Bir saniye bulacağım. Cihan şu an umarım Şarp izlemiyordur. Cihan Yakar. şu Cihan uç. Yakar. Yok. Yakar Yok pardon. Cihan Yakar. Cihan Yakar. Aratın Google'da bloğunu bulun. C Sharp'la neler yaptığını Data Science AI tarafında görürsünüz. Eee, ya ama Cihan şahsına münhasır bir arkadaştır. Ancak şimdi demiş ki C Sharp'ın entegrasyon, model deployment, server-side işlemleri ancak karşıdaki eleman demiş ki bu görevlerin AI mühendislerinin sorumlu dışında olduğunu ve bu tür gereksinimlerin AI engineer rolünde yer almaması gerektiğini savundu. Savunsun. Ya bununla ilgili AI engineer nedirle ilgili bir şey varamayacağız yani.
çalıştığın şirkete göre değişir abi. Çalıştığın şirketin yeteneklerine göre. Çalıştığın şirket tanımlar çünkü bu AI engine'ı. Hani biz burada bir konsensusa varsak bile kimin umrunda? Yani sen ve bu konuştuğun arkadaş konsensusa varsa kimin umrunda? Yani AI engineer, AI ile ilgili engineering işi yapan. Bu engineering AI related olduğu sürece hani kabaca kavramsal gitmeye çalışıyorum. Tamam. Yani modeli çıkarttık. Atıyorum distribute edemiyoruz. Şirketleri distribute eden başka adam yok. Şey mi diyeceksin yani? Yani ben AI engineer'ım kusura bakmayın. Bunun MLOps tarafını yapmam. LLMOps tarafına dokunmam. Ya böyle diyerek yaşayabiliyorsanız buyurun yaşayın. Ama yani ben ekibimde böyle biri olsun istemem. Yani buradan insanları abuse edeyim, her işi yaptırayım kafasında değilim. Ama bir takım, yani senin bireysel title'ın, ünvanın ve görev skopun değeri bir yere kadar. Anlatabildim mi? Yani bir de takım olarak bizim başarmaya çalıştığımız şeyler var. O başarmaya çalıştığımız şeyler içeridekiler. Ama burada tabii diye diyorum bu bir şeyden çıkıyor. İlandan yola çıkıyor. İlandaki şey nüansını kaçırmışlar zaten. Yani veya demiş adam. Bu slash bu slash bu. Daha ilanı okuyamamış sana eğer. Bunu tartışmanın gerisinde kalalım derim. Tarık sana yeterince zaman ayırdım. Şimdi şöyle bir şöyle bir soru var. Huhu. Şimdi hocam ya bu öldü mü? Arkadaşın adı da mit. Böyle mitlere kanmayın. Ne diyeceksin? Buyur. Ben bunu bilmiyorum ya. Bu konuyla ilgili bir yorumum yok. Okey. Şey abi klasik ML süreçleri ölmedi. LLM ve RAG şu an çok tabii herkesin oynadığı şeyler ama klasik ML süreçleri ölmedi. Klasik data science süreçleri ölmedi. Her şey LLM'lerle yapılmıyor. Hala eski demek istemiyorum. Çünkü eski deyince sanki legacy'ymiş gibi anlaşılabiliyor. Eski ile legacy aynı değildir. Ama hani şu an predictive bir model yapmak istiyorsan, şu an clustering yapmak istiyorsan, yani eski yöntemleri diyelim bir anlamda, e, hani LLM üzerinden de yani ilerleyebilirsin tabii ki de. Yani öldü mü? Hayır ölmedi. Tabi bundan sonra ne olur onu bilemem tabii ki. Yani şu an LLM ve RAG daha fazla bir hype. Göreceğiz. O bir hype bir cool olsun. Ondan sonra bu tarz şeylerin hangisinin daha dominant, hangisinin daha şey olacağını görürüz yani. Non-dominant olacağını görürüz. Evet böyle bir yorum var. Bu enteresan. Junior hiring durdu sadece. Ya bu arada bu da reklam değil. Ve biraz önce ekonomiden ağlarken hani şeyde eleştiri de alabilirim babacığım hani bu bardak 2 haftadır evde kullanıyorum. Niye bardak mı yok? Bardak var ama nedense buna çakıldım yani hani atmam lazım bunu. Bu şeyden sonra atacağım çünkü plastik bir de 50 defa kullanmak için yapılmış bir şey değil. Masamda çakıldı yani sürekli. Neyse. Ha bunu konuşuyorduk. Junior hiring durdu sadece. Yani hissiyat olarak buna biraz yakınım ama bak yani şeye bakmak lazım. Markete bakmak lazım. Bunu çok duyuyorum. Hissiyat olarak efendim? Bunu çok duyuyorum. Üzücü. Bir de şu var. Junior'lara çok düşük maaş veriliyor. Yani junior hiring'in durmasının yanı sıra junior'a değer verme. Çünkü yatırım yapmak istemiyor şirketler. Abi bunların hepsi ekonomik ya. Of yani ekonomik. Ya hem ekonomik bir de yani şeyle bağlayacağım. Yapay zeka, Copilot vesaire taraflarla bağlayacağım Yok artık. ya. Abi oraya gelmedik Abi daha vallahi. yani ben Gel. geldiğimizi Sen düşünmüyorum şunu ya. düşünüyor musun? Yani Türkiye'de bir şirket yapay zeka ile yazılım ürettiği için artık junior'a ihtiyacım yok diyerek hiring yapmıyor. Bunu mu diyorsun? ya Türkiye'deki durumu çok iyi bilmiyorum. Ama yani ideal senaryoda gerçekten yani biz mesela hani eskiden çalıştığımız startup dönemine geri dönsek hani Junior'ı sadece bize hani taze kan getirsin, yeni bakış açısı getirsin. İçeride gelişsin, büyüsün, serpilsin, çiçek açsın, meyve versin falan hani o motivasyonla alırdık ama Bize yani senior bir olsun. Junior'ı Yani aldıktan heh,
Yetiştirelim, Değil hani mi? o da kendini geliştirsin, hem bir katkıda bulunsun falan. O motivasyonla hayır ederdik ki proje var değil mi? Yani şu an hani Görev düşünüyorum, var. o projelerin görev var. Proje demeyeyim, görev var. O görevlerin birçoğunu yapay zeka ile çok çabuk halledebiliyorsun yani. Anca bir junior gelecek. Bunu, "Ya ben bunları işte çok iyi bilmiyorum ama yapay zeka ile ben bunları çıtır çıtır yaparım. İşte şöyle de olur, böyle de olur. Sonra da bunu anlarım, otururum, üzerine çalışırım" derse, o zaman mesela hayır etmeye ben okey olurum. Ama şu Hmm. an O zaman bilmiyorum yani. yapay zeka kullanan Junior'ı alıyorsun ama Hı bir hı. taraftan da diyorsun ki Junior'ı almama sebebim aslında Senior'ımın yapay zeka kullanması. Şimdi burada bir paradoks var. Çelişki var gibi geliyor. Doğru. Yetiştirmek amacıyla ya şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden 5 tane, 3 tane alıyorsak artık bir tane alırım. Çünkü eskisi Doğru. kadar fazla ihtiyacım yok. Onu demeye Ona ona çalışıyorum. Yani ona ona tamamen ona durdu katılabiliyorum, diyemem buna evet. ama azaldığı hissediyorum. Kendimce de yani ben olsamdan yola çıkarak söylüyorum ama dünyanın geri kalanında böyle olmayabilir. Benim hissiyatım bu yönde yani. Ya ben şeyden yorum yapıyorum ya, şu an şirketler o kadar gerideler ki. Yani daha böyle kitap Copilot almayı falan konuşuyorlar, değerlendiriyorlar, tartışıyorlar falan, böyle değer mi, değmez mi falan. Daha o noktadayken şirketlerin eee, yani işte multi-agent sistemlerle kod yazdırıyorlar falan filan, hiç zannetmiyorum. Hiç de denk gelmedim. Startuplarda olabilir. Bunu yapan startuplar da aslında bunu hizmet verme tarafında kullanıyorlar. Kendileri kod yazma tarafında kullanmıyorlar. Türkiye'de özellikle. Yurt dışında var ama. İşte single man shop denilen, hani tek adamlık şirketlerde falan adamın o uzmanlığı var ve o kendi üretimini bunun üzerinden yapmaya çalışıyor gibi, ama çoğu da yani primary business'ları olmuyor aslında bu yapmaya çalıştıkları şey bu arada. Çünkü çok fazla takılıyorsun. Esas kodu generate eden sisteme o kadar odaklanıyorsun ki üründen uzaklaşmaya başlıyorsun. Ve time to market'ın o kadar hızlı da olmuyor bu arada. Yani şu an bu sistemler mükemmel değil çünkü. Supervise edilmesi gerekiyor. Supervise Tabii edilmeye ki. gerektiği sürece de. Şimdi Türkiye'ye geri döneyim. Türkiye'de bu sebeple şu anda, örneğin ben global olarak da layoff'ların bu sebeple yapıldığını düşünmüyorum. Yani işte 1.000 tane yazılımcıyı işten çıkartıyoruz. Hayır abi, o şirketin içeride o 1.000 tane yazılımcının işini yapacak bir AI falan yok. Yok öyle bir şey. Tamam, üretkenliği yükselttim vesaire falan filan. Ama o 1.000 yazılımcıyı çıkartma argümanı değil bu. Zaten çıkartacaktın. Başka bir sebebim vardı. Bunu AI yüzünden çıkarttım dediğinde daha seksi oluyor. Değil mi? Şirket olarak AI kullanan bir şirket oluyorsun birincisi. İkincisi, yazılımcı çıkartmış oluyorsun. Çoğu bunların hani borsaya açık şirketler. Orada da efektini görüyoruz. Çoğu zaten overhire etmiş şirketler, işte Covid döneminde vesaire. Bunların hepsini yan yana koyduğunda ben daha oraya geldiğimizi düşünmüyorum. Ama junior hiring durdu. Ee, Konusu bence ekonomik. Yani o da şöyle açıklayayım niye ekonomik. Junior aldığında eğiteceksin. Kimse kimseyi eğitmek istemiyor şu an Türkiye'de. Kimse onu beklemek istemiyor. Eğitmek için zaman ayırmak istemiyor. Herkes parayı verip çok hızlı sonuç almak istiyor. Ee, Ama orada da yüksek para vermek istemiyor doğal olarak, ama hani Junior'dan output hızlı alamadığı için aslında bence Junior hiring'e gitmek yerine mid senior tarafına gidiyorlar. Benim fikrim bu. Ee, tıt tıt tıt. Bak zaten bir tane şöyle yorum da var yani. Ben daralma görmüyorum. Haftada en az 4-5 adayla görüşüyoruz. Evet, işe almıyoruz ama gerçekten yetersiz gördüğümüzden işe almıyoruz. Gerçekten alanında olan iyi kişiler iş buluyorlar. Ee, Ya bu da ayrı bir sorun ya. Gerçekten Orada da bir spektrum iyi var bu aday arada. Tamam mı? Yani var. yani atıyorum %20 iyiyi almıyor ama %90 iyinin de kolay iş bulabildiğini söyleyemem. Yani hani orada bir sweet spot var. Çünkü iyileştikçe daha çok beklentin de artıyor. Ee, Çok iyileştiğinde de beklentin çok arttığı için yine iş bulman zorlaşıyor. Aslında ortada hani kabul edilebilir, ihtiyaç duyulduğu kadar iyi diyelim. Ya yine bu yine işte abi, market arz talep dengesiyle Artı. alakalı işte. Evet. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Hop.
Startup'ta Allah yandaki yorumlar kaymadı umarım. Heh, tamam oldu. Startup'ta Startup stajyer olarak çalışıyorum. Proje büyük bir monolit uygulama. İçinde kayboluyorum. Sizce ne yapmalıyım? AI. AI. Ya ben bu hissi çok iyi tanıyorum. Yani yani eminim sen de tanıyorsun. Bir dakika, bizim startuplarda monolit. Şimdi hocam Yok yok ya, oradan bahsetmiyorum. Hatta benim sana gelip böyle ya şu Codebase'e baksana bu ne falan diye böyle ya bunun için yapacak ya bu şeyin parçası, sizin gelişiminizin bir parçası. Bir yerden sonra o projeye adapte olacaksınız. Daha iyi tanıyacaksınız. Hatta bir yerden sonra böyle avucunuzun içi gibi olmaya başlayacak ama bu tabii projenin büyüklüğüyle de çok orantılı ve projenin nasıl dizayn edildiğiyle alakalı. Hani genel bir yaklaşım, bir prensip, bir stil görüyorsanız hani yani çok eski zamanlardan Visual Studio'dan çok eski zaman derken bana göre Visual Studio hala var. Yani böyle bir SLN file açıp içerisinden 170 tane proje dosyası çıktığında hangisinin nereye depend ettiğini, kod bloklarının nereden nasıl inherit ettiğini anlamak vesaire falan bayağı vakit alıyor. Ama genel bir stil, bir design prensibi vesaire gibi şeyler varsa bunu bir yerden sonra hissetmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra da neyi nerede aramanız gerektiği, nereye gitmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Ya bunu aynı şey gibi düşünmek lazım. Bir oyun oynarsın, işte haritayı yavaş yavaş açarsın ya. Bir yerde böyle artık ulan hangi kaynak neredeydi, göl neredeydi, işte altın neredeydi falan kaybolursun. Ama bir yerden sonra aklına oturur, neyi nereye göndermen gerektiğini, neyi nerede araman gerektiğini öğrenirsin. Zaman oluyor. Tabii ki gönül ister ki güzel diyagramlar olsun. Senin böyle kod satırlarını teker teker şey desem, okuyarak anlamaya çalışarak. abstraction'ların doğru dizayn edilmesiyle alakalı onboarding deneyimi desem ne dersin? Evet, 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 kesinlikle. Yani bu illa Kesinlikle. mikroservis olmak zorunda değil abstraction'da yani. İlla Değil, abstraction değil. derken Hatta bir orada yandaki server'a orada daha fazla kaybolabilmek bence daha mümkün. Çünkü iki parçanın birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini hissedemiyorsun. Hani burası başka bir yerde, burası başka bir yerde, orası kapalı kutu ama oranın içine gitmen lazım. Sonra o da başka bir yere gidiyormuş. Orada bir başka kapalı kutu daha var falan. Ve farklı stilde, farklı dilde yazılmış olabilir, farklı şekillerde deploy ediliyor olabilir vesaire. Aslında kompleks yani daha karmaşıklaştırıyor. Monolitin içerisinde de tabii aynı karmaşıklığı yaratmak mümkün de biraz daha zaman tanıyın. Normal. Hani çok yapacak bir şey yok. şimdi Çok LinkedIn'den bir kullanmaya yorum başladım. alıyorum. Yapacak bir şey yok. Alışmak lazım buna Nasip kelimesini kısmet son gibi. zaman. Şimdi LinkedIn'den Burak yazmış. Dün Forbes'ta siber güvenlik alanında 4 milyon iş fırsatının olduğu haberini gördüm. Nasıl yorumlarsınız diye. Şimdi Forbes deyince ben artık saygı duyamıyorum Forbes'a ya bu arada. O da şeyden dolayı, Forbes işte top bilmem ne listelerinde ilgili. Duymuşsunuzdur yani şey şakalarını artık yani. Forbes top'a eklenenlerin hepsi ya kaçakçı çıkıyor ya bilmem ne çıkıyor falan gibi bir espri silsilesi var. Oraya eklenenlerin hepsi birkaç yıl sonra davalık olup büyük problemlerin, tabii bu bir genelleme doğal olarak da, neyse yani Forbes çok benim kulağıma prestijli gelen bir şey değil. Fakat siber güvenlik alanı 4, şimdi siber güvenlik olayı gerçekten şey öngöremiyorum yani. Hani sonunun gelmeyeceği, ölmeyecek yani AI olsa bile siber güvenliğin ben şey olacağını düşünmüyorum yani. Hani kuruyacağını, çok geç kuruyacağını düşünüyorum. Yani ilginizi çekiyorsa bence güzel bir alan. Tabii ki giderek daha talep görmesi de beni şaşırtmıyor bu arada. Yani özellikle AI muhabbetleriyle birlikte siber güvenlikte de AI bolca kullanılıyor. O yüzden yani şaşırtan bir haber değil. Şimdi bakalım bizim YouTube tarafından falan. Hop, şunu merak ettim. 3 sene React ve Aren yazmış bir geliştiriciyim. React Native herhalde Aren. Yapay zeka ve gömülü sistemleri konusunda meraklıyım. Yurt dışında bu alanlarda yüksek lisans yaparak mı bu alana geçeyim yoksa kendi çabamla geçebilir miyim? Kombinasyon deneyebilirsin.
Yani yurt dışında yüksek lisans tabii oraya gitmen. Ya şimdi burada o kadar çok şey var ki yurt dışına gitmek istiyor musun? Ee, Şimdi yurt dışına gidip yüksek lisans yaptığında tek cebine koyacağın şey yapay zeka olmayacak. Yurt dışında yaşamış olacaksın. Orada kültür vesaire 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 değil. Kıl tüy. Şimdi onlar da bir kazanç. Türkiye'de kendi çabanla yaptığında bu kazançların hiçbirini cebine koymayacaksın. Ama sırf eğitim olarak diyorsan e, online programlar da var yüksek lisans olarak yapay zeka alanında. Onları düşünebilirsin yurt dışıyla yapmak istiyorsan. Türkiye'deki programlarla ilgili benim özgüvenim çok yüksek değil yüksek lisans anlamında ama zaten bahsetmemişsin. Kendi çabanla gidebilir misin? Gidebilirsin. E, Biraz daha çetrefilli olur diye tahmin ediyorum e, yol. İkisinin kombinasyonu benim genelde idealim. Yani hem kendi çabanla bir pet çiz hem de çizilmiş bir peti git. Böylece failure rate'i azaltmış olursun. Yani kendi çabanla gittiğinde yanlış bir yere gidip yolun sonlanırsa hani dersin ki ben yanlış peti seçmişim. Şimdi bu tarafta olursa 50-50 riski azaltmış olursun. Benim tavsiyem olur. Yani bu da ne anlama geliyor? Yüksek lisansını 2 yılda bitirme de 4 yılda 5 yılda bitir. Bir yandan da kendi çabanla yapacağını yap. Bir yere işe gir vesaire o anlamda söylüyorum. Biraz bir şeyler öğren. Sektördeki talebe bak onu öğren ve hemen bir işe gir. Bir yandan onu yap. Bir yandan da yüksek lisans yap. Benim teklifim bu olur. Var mı Gökhan? Valla ben biraz daha organik ilerlemesini düşünüyorum ya bu tarz kariyer petimde ne tarafa doğru gideyim. Yani bu soruyu düşünmek bence çok önemli. Bunun üzerine ufak ufak denemeler yapmak bence iyi bir fikir de olabilir. Senin ikisini aynı anda paralel götürme şeyine kesinlikle katılıyorum. Ama şeyi yaptınız mı mesela merak ediyorum. Ya ufak bir yapay zeka ile ilgili bir şeyler okuyun, bir şeyler deneyin, yazın, kurcalayın. Bu sizin ilginizi çekiyor mu, çekmiyor mu? Aynı zamanda bunları yaparken piyasaya bakın, markete bakın. Bu yaptığınız şeylere ilgi var mı, ihtiyaç var mı? Sonrasında ya evet ben bunu sevdim, bunun yani işte bunun için piyasada zaten ihtiyaç da var. Okey, ben birkaç iş başvurusu yapayım. Yüksek lisans ya şu üniversitenin şu programı çok ilgi çekici. Oraya gideyim. Biraz yani çünkü şey noktasına da gelebilirsiniz. Artık dünya o kadar hızlı gelişiyor ki 5 sene sonra belki bunları konuşmayacağız bile yani. Belki Ya başka bir şey şey gelecek veya out of focus olacak bunlar. Bilmiyoruz. yüksek lisans bir kitap okumaktan farklı değil bence. Yani bir kütüphaneye gidip arada sırada kitap okumaktan farklı değil. Arada evet ödevler de. Fakat şu bir gerçek Gökhan'ın dediğinde şu kısmın altını özellikle çizmek istiyorum. O da şu. 5 yılda bir yüksek lisans bitirmekten bahsettiğimdeki 2 yıl yine kabul edilebilir belki de ama 2 yıl bitirirseniz bu sefer çok ciddi bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Başka bir şey yapabilir misiniz yanında çok emin değilim. Ama 5 yılda bir yüksek lisans bitirdiğinizde de şeyi sorguluyor insan doğal olarak. Tamam da 5 yıl sonra bunun işe yarayacağından emin miyim? Şimdi o zaman da Şimdi her hedefi koyarken benim tavsiyem birkaç tane şey olsun. Kazanç olsun sonunda. Ki bu kazançlardan çünkü bunlar kazanç olacağını tahmin ettiğimiz şeyler var. Bu tahminlerimizden biri tutmasa öbürleri en azından cebimize koyduğumuz şeyler olur. O da ne? Burada yapay zeka yüksek lisansını hani varsayalım ki 5 sene sonra sen gittin NLP alanında yüksek lisans yaptın. Daha da hardcore girdin falan. 5 sene sonra bütün çalıştığın her şey tamamen dünya o kadar değişti ki hiçbir anlamı kalmadı. Şimdi buradan çıktığımda edindiğim bilgiyle ben pazarda iş bulurum. Bir beklentiydi değil mi? Başka ne beklentin olabilir bu yapay zekadan? Yani bu şey olabilir yani salt merak için okudum abi ben bunu. Bu alanı öğrenmek istiyordum ve öğrendim. Bak bu beklentim yerine geldi. Diğeri yerine gelmedi. Yani tek bir beklentiyle yaptığınızda o beklentiye bütün paranızı koymuş oluyorsunuz. Hani bunu kumar gibi düşünürseniz. Birkaç tane beklenti olursa e, o zaman daha garanti oluyor. Yani o beklenti tutmanın da diğerleri en azından sizin kazancınız oluyor. Biraz öyle düşünmekte fayda var. Yani o beklentilerinizin ne olacağını tabii ki siz bulacaksınız. Oturup düşünmek lazım yani. Şimdi 2024'te Londra'da alaylı olarak data engineer ya da data analyst alanına girmeye çalışmak sizce mantıklı mı? Abi bu soruyu ben cevaplayamam. Mantıklı. Cevapladım bu arada. Malum buna, yani Londra'dan bağımsız yani niye? Londra üzerinde bir bilgim yok. Yani ben genel cevapladım. Malum bunlardan junior inanlar çok az ve mat istatistik bilgisayar mühendisliği vesaire bölümlerden mezun değilim. İkinci kısmına değineyim. Yani ilan azlığıyla ilgili ben bir şey yapamam. Ee, Ona siz bakacaksınız, siz karar vereceksiniz. Fakat bu bölümlerden mezun değilim.
Şimdi o zaman proje ve yaptıklarınla kendini kanıtlaman lazım. Side project, success story, bu kadar basit. Yani çünkü bu diplomalar, ya akademik tarafta tabii farklı anlamları var ama iş hayatına baktığımızda diploma sizin o konuda çalıştığınızı gösteren bir şey. Az çok bir bilginiz olduğunu gösteren bir şey. Siz bilginiz olduğunu farklı şekillerde gösterebiliyorsanız kimsenin yürü git diyeceğini düşünmüyorum. Yani o yolları düşünmek ve ortaya doğru şekilde o yapılanları da sergilemek lazım. O zaman problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hadi bunu sahneye alayım ya. Of, alayım Ne mı? geliyor? Hadi alıyorum. Yani adını soyadını da koymuş. Şimdi ya niye bu kadar gülüyoruz? Onu bile bazı bildiklerimiz var. Ee, Neyse. Nitekim hani Getir'in CEO'su vesairesinin Twitter'da, CEO'su muydu o? Getir'in sahibi. CEO'su değil de hani Twitter'daki yazışmalarından çok daha soft bir yorum yapacağımızdan eminim de. Ee, Sizce Getir'de çalışma tecrübesi, bunu şey olarak revert edeyim. Türkiye'de X'te herhangi bir e, yerde. ne diyorlardı bunlara ya? Bir isim veriyorlardı ya, hani böyle çok büyümüş olan startuplara. Artık Getir startup Unicorn. falan değil de. Ha, unicorn. Artık kurumsal şirket, ne startup'ı. Kendilerini startup demeyi hala seksi buldukları için startup demeye devam ediyorlar. Layoff açısından alacağımız riske değer mi? Zaten layoff demenden de buranın startup olmadığı belli. Ki sen startup dememişsin. Şu an prime döneminde olmasa da zamanında iyi işler yapıldı. Bilmiyorum. Ee, Yani iyi sonuçlar, yani Türkiye'de ben Getir'den müşteri olarak memnunum. Ama yurt dışında iyi sonuçlar alındı mı? Duyduklarımın çoğu kötü. Ama bu da bir anlam ifade etmiyor benim ne duyduğum. Know-how ve marka bilinirliği olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi daha önceki kariyerinize bir bakmak lazım bence. Birincisi. Marka değeri var. Ee, Getir'in, şimdi her davulun sesi uzaktan hoş geldiği için Getir'e uzak olanlar için Getir'in marka değeri her davul gibi daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Ee, Bu da genel audience'ı kapsadığı için evet, bir marka değeri var. İçerideki know-how'u bilemem. Doğru mudur, yanlış mıdır, ama en kötü ihtimalle yanlış bile olsa yanlıştan da öğrenmek mümkün. Yine şeye geleceğim. Ya örneğin böyle bir şirkete girerken, böyle veya değil her neyse, yani diye ki marka bir şirkete girerken, Microsoft da olabilir, Amazon da olabilir, her neyse, bir tane e, beklentiniz olmasın. Şimdi know-how, beklentin var, girersin hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ee, Fakat dersin ki marka bilinirliği CV'mde işime yarar. Bak, o her halükarda işine yarayabilir örneğin, anlatabildim mi? Hani know-how patlasa öbür taraftan sen beklentini karşıladın. O yüzden birkaç beklenti koymak bence burada da önemli. Tek bir beklentiyle gitmemek ki o beklenti yerine getirilmezse diğerleriyle. Evet. Ben bunu söyleyeceğim burada. Okey, ben de şeye dokunmak istiyorum. Layoff açısından alınan risk. Ee, Yani bu her yerde karşılaşabileceğiniz bir şey. Evet. Lakin işin şey tarafı da var. Daha yani o şirkete başvurmadan, girmeden önce eliniz oraya o başvur butonuna basmadan veya CV'nizi, başvurunuzu yollamadan önce daha aklınıza bu geliyorsa bu siz o işteyken de sizin hayatınızda o fikir sizin hayatınızda olmaya devam edecek. Bu sizin işe olan motivasyonunuzu düşürür. Şirketle olan, ekibinizle olan bağlantınızı, o güven ilişkisini kırar. Hani alınacak riskten daha çok onun ötesinde sizin hayatınızı çok daha olumsuz şekilde etkileyecek, belki sizin üretkenliğinizi düşürecek bir kısmı var buranın. O tarafa bence biraz daha odaklanmalısınız. Ya burada şey var. Hani layoff riski versus diğerlerinin, ya işten çıkarılma riski bu arada. Hani layoff işten çıkartma. Belki tek farkı topludur genelde diyelim. Ee, Yani toplu işten, hatta Türkçesi toplu işten çıkarma mı acaba? Neyse, Evet, evet, değil mi? evet. Toplu işten çıkartmayla
individual işten çıkartma arasındaki fark mı burada konuşacağımız şey? Çünkü ben şey olarak bakıyorum, yani herhangi bir iş yerinde siz iş yerinin sahibi olmadığınız sürece işten çıkarma riskiniz var. Bu bu kadar basit. Yani bunu bakın, deneyimle sabit. Çok net söylüyorum size. Bunun sizin yeteneklerinizle alakası yok. Bunun sizin performansınızla alakası yok. Her business'ta böyle şeylerin olma riski var. Ben bunlara eşit gözüyle bakıyorum. O yüzden umursamıyorum. Bunu hesaplamakla uğraşamam. Bir hesaplayamam çünkü ben bunu yani. Bunun buradaki probability'ler falan. Ya hesaplarsın da ya, ben bilmiyorum. Yani şey değil. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Katılıyorum. Peki. Oo. Bak böyle polemiklerle gelin bana. Ay. Ya işe almalar o kadar tahmin edemeyeceğiniz, edemeyeceğimiz değişkenlerle etkileniyor ki. Yani şu an askeriye ile ilgili jargon zenginliğim olsa torpilin alternatiflerini sıralayacaktım da yok. O yüzden hani e, espri yapacaktım, olmadı. E, Yani ne olacağını hiç bilemezsiniz gerçekten. Yani işe alım süreçlerini kişisel algılamayın. Yeteneklerinizle de alakalı değil. Öyle düşünmeyin yani. Eğer alakalıysa şanslısınız. Ama çoğu zaman yeteneklerinizle alakalı değil. Maalesef ki. Veya sadece yeteneklerinizle alakalı değil. Anlatabildim mi? Yani çok fazla değişken var ya. Ama gerçekten yani tabii ki torpil işin içine giriyor. Referans da bir tür torpil baktığınızda yani. Şimdi onu diyecektim. Hatta yani torpil değil de referans dönüyor işin içerisinde. Yani dediklerine tamamen katılmakla birlikte bir yandan bunun şey tarafı da var. Hani bir yere başvurdunuz, alınmadınız veya elendiniz. Bu sizin için yani böyle moral bozucu bir şey değil. Tekrar başvurmaya devam edin. Çünkü şey gerçekten doğru, hani doğru yer, doğru zaman, doğru fırsat. Hatta ben buna biraz şans da diyorum açıkçası. Etkiliyor. Ama bir yandan şunu da Evet. unutmamak lazım. Kendi şansınızı da kendiniz inşa ediyorsunuz. Yani referans dememin sebebi biraz daha şey, hani torpil şey gibi geliyor bana. İşte benim amcamın oğlu var. Seni almadık, onu aldık. Gibi geliyor torpilin bendeki anlamı. Ama işin yani referans dememin sebebi biraz o. Yani örnek veriyorum. İşte Daron bana referans olur. Hani olursun değil mi Daron? Yani neden referans olur? Çünkü daha önceden beraber çalıştık. Benim nasıl çalıştığımı biliyor. Neleri yapıp neleri yapmayacağımı, nerelerde zorlanabileceğimi, nerelerde parlayabileceğimi biliyor. Bulunduğu aranılan rolün ihtiyaçlarını biliyor ve diyor ki ya ben bu adamla daha önceden çalıştım, bu buraya cuk oturur. Şimdi diyelim ki işte siz o role birini alacak olun. Güvenilir bir kaynaktan böyle bir veri alıyorsunuz. O adayın CV'sini inceliyorsunuz. Evet, gerçekten cuk oturuyor. O zaman o insanı alıyorsunuz yani. Böyle bu var. Ama buradaki referansın nasıl oluştuğu önemli. Hani sadece amcamın olduğundan dolayı mı referans? Yoksa beraber çalıştığın, yaptığın işlerden, gösterdiğin gayretten, ürettiğin yani ürettiğin şeylerden, verimliliğinden dolayı mı? Dolayısıyla kendi şansınızı da aslında inşa etme, kendi referansınızı, kendi torpilinizi kendiniz oluşturma şansınız da var. Oraya odaklanmak bu senaryoda işe yarıyor. Yoksa şeye katılıyorum yani. Evet, sadece amcamın oğlu diye işe alınan senaryolar da var, yok değil Ya maalesef. bu enteresan bir konu. Yani torpil, ekstrem torpil bence herkesin çok %100 evet bu torpil dediği şey, işte dediğin gibi amcaoğlu, bizim amcaoğlu alın şuraya, tamam gelsin başlasın yarın. Hani bu direkt yani nokta atışı torpil. Referansın farklı seviyeleri var. Referans bazen ya işte bu düzgün oturmasını kalkmasını bilen bir eleman bile bazen hani o kalifikasyondaki referans bile referans olabiliyorsun, ama torpil mi dersiniz onu bilemem. Referanslar nadiren aranıyor bu arada. Yani ben Evet, o hayatımda da var. bir defa falan arandım yani referans konuda. O da Amazon aradı. Birisine referans olmuştum. Amazon'dan aradılar. Ve ben de samimi bir şekilde paylaştım hani şeyleri. Yani tabii şey var. Hani ayrı gibi konu olarak da değerlendirilebilir de şu var. Şimdi kavimler göçü Gökhan.
Ee, bir şirketteki bir yöneticinin başka bir yere geçtikten sonra Aa, altındaki herkesi de haydi bakalım gelin muhabbeti yapması. Şimdi bunun ya bunu anlayabiliyorum. Çünkü ben de yapar mıyım diye düşünüyorum. Ya şimdi ben daha önce çalıştığım insanları tanıyorum. Hangisini çalıştığını, hangisini çalışmadığını tanıyorum. Nasıl performans gösterdiklerini tanıyorum. Doğal olarak iyi performans gösteren insanları, sadece anlaştığım insanları olarak bakmıyorum bu arada. Ama hem anlaştığım hem de iyi performans gösterdiğini düşündüğüm insanlar tekrar çalışmak tabii ki isterim. Bu da normaldir. Fakat işte bu kavimler göçünün e, şirket içerisindeki yarattığı algıyı o kavimler göçüne sebep olan yöneticinin inanılmaz iyi e, dengelemesi lazım ki bu kolay bir iş değil. Yine diyoruz bunu dengelemeyi bu gerekliliğin farkında olması lazım. Bir de tabii şirketin bunu fark ediyor olması lazım ki çoğu şirketin fark ettiğini düşünmüyorum. Çünkü böyle bir kavimler göçü olduğunda bildiğin bir kavim geliyor yani anlatabildim mi? Hani böyle bir sen 100 kişilik şirketsin bir anda hani 6 aylık sürede 20 kişi geliyor içeriye ve o 20 kişi daha önce beraber çalışmış kendi kültürleri olan 20 kişi. Şimdi sen 100 kişi olarak 20 kişiyi e, acaba şey yapabilecek misin? Hani anlatabildim mi? Yani bir kişiyi şimdi bir şirkete bir insan geldiğinde o insan uyum sağlıyor şirkete, şirket uyum sağlıyor o insana bir noktaya kadar. Ama 20 kişi geldiğinde buradaki efor çok daha yüksek. O eforu gösterebilecek misin sorusu da aslında HR'ın sorması gereken bir soru da HR bunun farkında mı? Soru işareti. Şimdi HR sadece geçiyorum. hiring aşamasına kadar geliyor hocam. Hire edildiği anda bir daha görmüyorsun HR'i. HR değil, HLO, Human Logistics. Güzelmiş. Ben artık öyle diyorum. Yani kusura bakmasınlar sektördeki arkadaşlar. Türkiye'de emel sektörünü nasıl görüyorsunuz? Bunu atlayacağım. Bu soruyu konuştuk. Şey çok iyi ama soruların çoğunda ortak nokta hani yapay zeka, ML o taraflarda juniorsan hani iş bulabilir misin? Geleceğin nasıl? Hep o tarafta bir odaklanma var gibi geldi bana. Orada toparlanıyor Tabii sanki. herkesin derdi doğal olarak ekonomik abi iş bulmak istiyor millet. Yani millet Doğru. anlatabildim mi? Yani hani daha o piramidin üstlerine çıkamadık çok yani. Yani haklılar bu arada. Yani Anlıyorum, hak ekonomik veriyorum. ekonomik ve gelecek kaygısı çok normal yani hepimizde var. Hepimizde var canım yani. Çok doğal. Şimdi şunu da alıyorum sahnede okuyacağım. Hocam yazılım şirketlerinde sizce prim modeli nasıl olmalı? Çok tatlı. Proje karının %X'ini ekibe dağıtıyoruz falan gibi mi? Globalde nasıl bir model uygulanıyor? Ha, globalde nasıl bir model uygulanıyor? Onu çok hızlı Microsoft'tan paylaşabilirim. Ee, en azından bir örnek olur yani. Globalde nasıl uygulandığı ile ilgili çok güzel modeller var aslında. Farklı farklı startupların yaptıkları çok enteresan modeller var. Ee, şeyden başlayalım. Yazılım şirketlerinde sizce prim modeli nasıl olmalı? Buradaki yazılım şirketlerinden kastın herhalde Microsoft size'ında 40 bin çalışanı olan kaç kişi vardı Microsoft'ta neyse hatırlamıyorum işte. 400 Onlar bin ya. değil. 400 bin mi? Ha, 400 bin 40 bin dedim. Size'ında değil diye tahmin ediyorum. Daha ufak size'da işte 500 400 falan filan. Yani prim modeli nasıl olmalı? Prim modeli bir kere performansla alakalı. Ya bir şeye karar vereceksin. Bu performansla alakalı mı olacak? Yoksa şirketin performansıyla mı alakalı olacak? Yani aynı yere gidiyor da neyin performansıyla alakalı olacak? Eğer şirketin performansıyla alakalı olacaksa ne yaparsın? İşte adamın maaşıyla orantılı, değil mi? Çünkü adamın maaşı onun şirkete yaptığı katkıyı tanımladığı, doğru maaşları set ettiğinden varsayıyorum bu arada. Adamın maaşı şirketin katkısına olan karşılığında senin biçtiğin değer, o değerle orantılı bir şekilde bütçen neyse prim olarak ne dağıtacaksan şirkette ona göre dağıtırsın bence. Bu kadar basit tutulabilir. Değil mi? Ama tabii daha komplike olabiliyor. Özellikle şirket performansından doğrudan aşağıya salacağım primi değil de aşağıdakilerin performanslarına bakacağım. Şirketin farklı hedefleri var. O farklı hedeflere göre nasıl performans göstermişler, bu performans o farklı hedeflere nasıl katkıda bulunmuş, ona göre de dağıtacağım vesaire dediğinde istediğin gibi bunu giderek komplike hale getirebilirsin. Şu önemli. Sen şirket olarak primi bir ödül olarak mı görüyorsun yoksa
davranış değişikliği yaratacak bir sopa olarak mı görüyorsun? Yani bu primi almak istiyorsan bunu yapmalısın mı demek istiyorsun? Yoksa onu yapanlara sonuç oluştuğunda ödülü mü dağıtmak istiyorsun? Bu bütün stratejini değiştirir. Bu yapıyı tasarlarkenki stratejini değiştirir. Ben bunu bir ödül olarak görmekten yanayım. Doğru hedefleri koyduysan sonuç ve ödül aslında ondan bağımsız durmalıdır. Çünkü eğer sen ödülü bir sopa olarak kullanmaya başlarsan senin koyduğun hedefin etrafından dolaşabilirler. Anlatabildim mi? Yani metriye doğru gidebilir, hedefe doğru gitmeyebilir. Sırf o primi almak için ne gerekliyse onu insanlar aptal değiller. O primi almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya odaklanır. Şirketin gitmek istediği yer umrunda olmamaya başlar. O yüzden ben diğerinden yanayım. Yani bunu nasıl başarırsın? Ya dediğim gibi yukarıdan full dağıtırsın ki o zaman da şikayetleri olur bu arada. Yani hani biz daha çok katma değer falan filan, onlar ayrı konular da. Ee, Ama o disconnect'i tutmak lazım bence. Ee, O disconnect tutmanın farklı yöntemleri de bulunabilir diye daha fazla uzatmayacağım. Proje karının %bıdısını ekibe dağıtıyoruz falan gibi mi demiş. Ee, Böyle bir şey yapmak durumundasın zaten. Yani burada bir ekiplik veya iki ekiplik bir şirket olduğunu varsayalım, sadece süper küçük, değil mi? Ee, Proje karının, yani şirket karının veya proje bazlı çalışan bir ekipse eğer bu, onu yapabilirsin ve proje karı eğer kişilerin performansıyla değişecekse bu da önemli. Çünkü performanslarıyla değişmeyecekse proje karından prim vermenin bir anlamı yok. Eğer performanslarına göre değişmiyorsa, ona rağmen prim veriyorsan büyük ihtimalle maaşı düşük vermek için kullanıyorsundur bunu. Çünkü performansa göre değişmiyorsa senin yapacağın kar, o zaman niye prim veriyorsun? Yani şöyle düşünsenize, sen bir yazılım yapıyorsun. İyi veya kötü yaptığın hiç önemli değil. Daha iyi yaparsan daha çok satmayacak. Daha kötü yaparsan daha çok satmayacak. Requirement'lar çok belli. Sen zaten bunu yapıyorsun. Ama ben bunu çok satarsam şans eseri, değil mi? Veya satma konusunda başarılı olursam, çok sattı. Şimdi sana prim niye vereyim? Sen daha iyi iş çıkarttığın için mi daha çok sattı? Şimdi o bağlantıyı kurabiliyor olmamız lazım. O bağlantıyı kurabiliyorsak eğer, evet, sana da prim vermeliyim. Ama o bağlantıyı kuramıyorsak eğer, yine de sana prim veriyorsam, bu sefer aslında sebep şu: sana az maaş verdim. Eğer az satsaydı az maaş vermeyi justify edecektim. Yani bir sebep olacaktı o. Çok sattığında da sana prim vererek o az maaşın üzerinden oynayacağım. Çünkü günün sonunda şirketler bu arada yılda aldığın total para üzerinden insanın maliyetini hesaplar ve o total paranın içerisinde o kişiye dedike ettiği prim de dahildir. Onu, yani yıllık planlamada baştan hesaplanır o yani. Bu adama ortalama bu kadar prim de veririz. Maaşı da bu olur. Bu adamın total maliyeti bize bu olur. Üzerinden kaç kişi şirkete alacağını veya kaç kişi tutacağını o ekipte zaten öyle hesaplar. Şimdi globalde nasıl bir model uygulanıyor? Microsoft'tan örnek vereyim. Tabi bu arada Microsoft'tan örnek veriyorum. Değişiyor. Satış farklı, pazarlama farklı, mühendislik farklı vesaire. Şimdi ben teknik satış ekibini biliyorum. O yüzden oradan örnek vereyim. Kaçtı ya? Hafif sallayacağım çünkü yine bir şeyler değişti de. Ee, Maaşın Bunlar toplam confidential confidential olabilir mi? olabilir mi? Bir durdurma ihtiyacı hissettim, bir düşünelim İyi diye yaptın de. aslında. İyi yaptın. Yok yok, iyi yaptın. Ya confidential olmaması lazım da. O zaman şöyle yapalım. Ee, Beypazarı yazılımda e, satış departmanında işte 2.000 lira maaş veriyorsun. Bu maaşları topluyorsun, hepsinin toplamı. Diyorsun ki bu senin gelirinin %60'ı olacak. %40'ı da işte şu sodaları sattığımızda yaptığımız satış rakamı üzerinden sana, tabii onun bir formülü var, hesaplayarak vereceğiz. Biraz önce söylediğime geri geliyor yani. Senin total, şimdi tabii %40 primi bunlardan işte 1.000 tane satarsak vereceğiz sana diyor. Ama diyor 1.500 satarsak daha fazla alırsın.
%40 değil de hani %40'a denk gelen rakamın %45'i, %55'e çıkma. Böylece yıllık kazancın aslında %100 alacağın paranın üzerine çıkmaya başlayabilir. Eksikte kalabilir az satarsan. Ama bu oynak kısım %60 alacağın maaş değil, işte %40'lık alacağın varsaydığı, yani satılması gerektiği kadar Beypazarı satılırsa alacağın bonus şurası oynar. Az satılırsa az alırsın, çok satılırsa çok alırsın. Bunun da bir limiti vardır bu arada. Bu böyle şey gitmez yani. Höbelek gitmez, daha fazla şöyle gider. Türkçe adını bilmiyorum o grafiğin. O yüzden elimle çizeceğim. Bu 60-40 diyelim ki şeye göre değişebilir. İşte satış departmanındakine dersin ki hani maaşını düşük tutarsın, satışını çok tutarsın, satış payını çok tutarsın. Çünkü o adamın satış üzerindeki etkisi daha fazladır. Ama işte Bey pazarında işte şeyde deponun önünde tutan güvenlik memuruna da hani azaltırsın bu satıştan, işte %10 dersin, %90 senin maaşını alacaksın dersin gibi şeyler uygulanıyor. Ya daha var bunun detayları da kabaca böyle. Evet. Beypazarı'yla hiçbir ilişkimiz yoktur. Hiç çalışmışlığım da yoktur. Beypazarı'nda çalışan kimseyi de tanımam. Ama sodalarını seviyorum. Şimdi hop. Indie yazılımcı olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Çeşitli marketler var. İşte stok marketler, WordPress teması satmak. Örnek verdim. Fiverr'dan kimse... Ya çok güzel bir şey bence ya. Kesinlikle herkes yapmalı. Yani ben bir şekilde yapamadım, yapamıyorum. Eskiden indie denmiyordu ona zaten. Bu marketlerde yoktu. Yani gidip telefonu açıp insanlara ulaşmam gerekiyordu. Ta 2000'li yıllarda benim şirket kurduğum zamanlarda. Ama şu anda böyle bir olanak var. Bence kesinlikle yapmalı. Hatta bence gelirinizin tamamını buradan kazanıyorsanız da cillop. Süper abi işte. Gökhan sana sormuyorum. Kesersin herhalde sözümü. Hızlı Yok hızlı. yani aynı şeyleri söyleyeceğim. Sektörün altında maaş verip istifa ederse zam yaparım görüşü şirkete çok bir fayda sağlamıyor. Çünkü çalışan gidene kadar da bir sessiz istifa dönemi yaşıyor. Ne kadar güzel. Mustafa seni seviyorum. Şimdi evet. Mustafa süper haklı, o yüzden seviyorum kendisini. Evet abi. Ve bu Ya buna gizli işsizlik denmiyor mu aslında? Yani sen bir yerde çalışıyorsun ama bir yandan da hala başka bir yerde iş arıyorsun ve bulunduğun işten memnun mutlu değilsin, tatmin olmuyorsun vesaire vesaire. Ya iş bu, bu, arıyorsan. bu artık öyle bir şey noktaya geldi ki ya doğanın kuralı gibi bir noktaya geldi bu benim için. Dolayısıyla şeyden yani bir şirketten ayrılmaktan başka bir yerde iş aramaktan falan çok böyle çekinmek gereksiz. Bu böyle hani gerçekten işe bir yerden sonra duygusal bakmayıp profesyonel olarak bakıp yani benim size verdiğim değer bu. Ben daha fazlasını istiyorum, tatmin olmuyorum deyip hatta belki işverenize şey bile diyebilmelisiniz. Ben bundan okeyim. Ben bundan mutlu değilim. İş aramaya başlayacağım. Bu, bu, Hmm. bu böyle yani bunu çok değiştirebileceğimiz bir şey yok ya. Yani Onu iş artı yerinize talep söylemeyin market. ya. Ha? Söylemeyin onu iş yerinize. Yani hani idealde dürüstçe hani güven duygusu olan bir yerde bunu söylemen gerekir. Hatta yöneticin de gelip sana şey demesi gerekir. Ya işte tamam hani anlıyorum seni ama seni burada mutlu edemiyoruz. Senin daha mutlu olabileceğin bir yerde hani sana nasıl yardım edebilirim falan diye gelmesi gerekir. İdealde ama çok idealde. Türkiye'de bu çalışmayabilir. Evet. Tam tersine evet Daran'ın da dediği gibi hani yan etkileri falan da doğurabilir. Ama ya haklı tespit doğru. Yani bu samimiyeti yakaladığınız bir yönetici için zaten sürpriz olmaz. Siz ben ayrılmayı düşünüyorum dediğinizde. Bu samimiyeti yakaladığınızı nasıl bilebilirsiniz? O çok zor bir soru. Yani bilemezsiniz diyesim geliyor. Ama belki de bilebilirsiniz. Şöyle bir kural koyabilirim belki oraya.
e, sizin sadece iş hayatınızda ilgilenmiyorsa büyük ihtimalle o samimiyeti kurmuşsunuzdur. O zaman bir tık ihtimali var. Yani işten ayrıldığınızı söylediğinizde sizi bir insan olarak görme, bir çalışan olarak görmeme de çünkü sizi insan olarak görmesini gerektiriyor. İşten ayrılacağım dediğinizde size hala yardımcı olmak istemesi onu gerektiriyor. Yani sadece işteki çalışan olarak görmemesi lazım. Çünkü sadece işteki çalışan olarak görürse işten ayrılmak istiyorum dediğinizde terk edilmiş hissiyatı yaşayacaktır yönetici. Ee, O yüzden sadece sizinle işteki çalışan olarak ilgilenmiyorsa o bir ihtimal sizi bir insan olarak görmesine ve anlamasını sağlayacaktır diyorum. LinkedIn'den bir soru alacağım. Self-taught bir geliştirici olarak mülakata bile çağrılmama durumunu nasıl aşabiliriz? Tecrübeli yazılımcılarla denk geldiğimde aslında iyisin diyorlar ama bir türlü işe alım yapan insanların karşısına çıkamıyorum. Hmm. Burada tabii keşke şirketlerin boyutlarını da söyleseydin ama HR'ı geçemiyorum gibi yorumlayacağım ben bunu. Ee, Değil mi? Yani çünkü CV'de sen projelerin şeylerini koymuşsun, neler başardığını koymuşsun ve doğru bir şekilde koymuşsun. Bu arada bunu da çok yanlış görüyorum. Yani çok yanlış yapıldığını görüyorum. Ee, Bunu da reklamlar diyerek CV incelemelerinde falan diye karşımıza çıkıyor. Daha geçen gün Super Peer'de yaptık bir tane. Yani çocukcağız yazmış, tamam, hani şu teknolojiyi kullanıp bunu yaptım, şu teknolojiyi kullanarak bunu yaptım vesaire. Abi so what? Yani onun teknik birisinin okuduğunu varsayıyorsun. Bana şeyi anlatman lazım yani. Sonuç ne oldu? Ne değişti o şirket için? Müşteri için ne değişti? Anlatabildim mi? Yani o zihniyetle düşünmek lazım ki teknik bir insan olarak karşındakinin de teknik olacağını ve seni anlayacağını düşünüyorsun. Ama çoğu zaman öyle olmuyor. Ee, Kelebi de HR'dan geçmek için kesinlikle zaten o teknik jargonun minimal tutulması lazım. Ee, Yani HR'dan Self-Taught programının geçmesi ya çok başarılı projeler koyacak job posting'de, ilanda ki isterlerle çok net denk geldiği. Bu arada senden eko gelmeye başladı Gökhan. Hiçbir fikrim yok niye. Hadi ya. Aa, şey Hiçbir şey değil. ilandakilerle sizin CV'deki olayların eşleştiğini HR'cı böyle baktığında suratına vurmalı. O hani projeler koyacaksınız ya. Onların suratı vurması lazım. Şey yapsana, konuşmadığında mute alsana. Süper eko yapıyor çünkü. Okay. Diğer tavsiyem ise yani kişiden kişiye değişir de ya paralelde bu söyleyeceğim. Tutmanın anlamı yok. Ya diyelim ki işletme mezunusun. Lisans. Yüksek lisans bilgisayarla alakalı bir şey bir düşün. Yine 5 yılda yap, 6 yılda yap, 4 yılda yap, her neyse. Ama bir düşün. Şimdi yüksek lisansta toparlama ihtimaliniz çoğunuzun ya daha kolay. 1,5-2 yılda bitirebiliyorsun veya 3-4 yılda. Yani şimdi gidip de lisans oku dersen ben edebiyat okumak istemiyorum diyebilirsin doğal olarak. Ve kimseye de gidip tekrar lisansını restart et demiyorum ben. Ama yüksek lisansta bu biraz daha kolay yapılabiliyor. En azından oradaki HR'cının bariyerini kırma. Çünkü o HR'cıya şey diyorlar. Şu bölümler mezunları dışındakileri getirme bize diyorlar. Şimdi o HR'cı ne yapsın? Okumuyor bile. Zaten istemiyorlar diyor. Oturup onunla mı uğraşacak? Yani istemiyorsunuz ama bu adam çok iyi diye savunacak sizi, tanımadığı birisini. Çok inanacak böyle. Anladı CV'yi, çok inandı şirkete fayda. Kim işine zaten bu kadar özen gösteriyor? Çok inandı, tavsiye etti, bir de risk alıyor. Çünkü eğer o tavsiye patlarsa diyecekler ki adama bak bize şunu mezunların dışında getirme demiştik, getirdin. Ya çok olacak mı olacak dedin, al patladı. Şimdi adam bu riski niye alsın? Çünkü bu riski aldığında adamın maaşı artmıyor, primi de artmıyor. Tamam mı? Bu kadar ne kadar ekmek o kadar köfte durumu var yani. O yüzden ben diyorum ki eğer bu ekstrem bir blocker olarak ortaya çıkıyorsa yani 4-5 yıl çok uzun süreler değil. Hayat geçiyor. O yüzden paralelde süper prestijli bir üniversite olmak zorunda değil falan filan. Yani onlar da konuşulabilir yani.
Bir milyon tane online program var. Ee, Bence o pet bir düşünülebilir. Daha fazla uzatmayayım. Rıp rıp rıp. Şimdi yazdığın şeyi ifşa edeceğim ben. Gökhan. Yani edebilirsin, sorun yok. Gökhan arkadan bana ne yazmış? Türkçe'ye nasıl çeviririz ya? Biyolojik Biyolojik ihtiyaç mola. biyolojik ihtiyaç molası. Dinleyenler için de gerekebilir bu arada. Bu arada Yani sorularda evet, bu neredeyiz? arada Sen kaç gel? şey Kaç gel? 1 saat Ama 16 süreyi dakika oldu. süreyi tutacağız. Oradan da yorum yapacağız. Ha, oradan nasıl bir yorum çıkacak onu merak ediyorum. Neye ulaşacağız ki? Artık Ben istediğimiz yere biliyorum. götürürüz 5 ya. 5 dakika yokum. Mikrofonu mute etmeyi unutma da. Sesten de yorum yapmayalım. Kaçtım, geliyorum 5 dakikaya. Tamam tamam. Şimdi ya aslında bu kadar uzun da yapmıyoruz ama hani epey bir izleyen var ve tatlı da gidiyor. Yani durdurmak için de bir sebep yok. Boş verin. Bunu yaptık, onu yaptık. Sektörün alt... Ha bir dakika. Buna bakmadık. Sektörün altında maaş verip istifa ederse... Buna baktık ya. Sessiz istifa, buna baktık evet. Evet, bu arada deli mesela kombinasyonlar beni öldürüyor yani. Hani Avatar'daki Avatar'la yanında yazan kombinasyonu altındakiler. Ya arkadaşlar yapmayın ya, uğraşmayın ya, ne bileyim ya, bilmiyorum. Zaman harcamaya değmez gibi mi geliyor? Bir de insan sinirleniyor yani. Hani Frontend developer olarak başladığım şirketin durduk yere verdiği senior software engineer title'ını tacından CV'ye. Bununla ilgili benim bir videom var. Yani senaryo bu değil tabii ki de ünvanlarla ilgili. CTO var diye bir ünvan, bir video olması lazım benim YouTube'da. Bir de title enflasyonu videosu diye çektim. Yani çektim ama title yani başlığını title enflasyonum diye attım ama enflasyon diye de bir aratın benim kanalın içinde. Eğer çekmişsem o da vardır ama o CTO var muhabbetinde bundan bahsettiğimi biliyorum. Senior değilim ama göz kırpıyorum. Yazsam daha mı iyi sizce? Şimdi bu da çok denk geliyor. Valla birileri size bir ünvan verdiğinde bu iş yerinizse eğer biraz şeyi de düşünün. Yani çünkü o ünvanı kabul etmeyerek şey de demiş oluyorsunuz. Yani bu birazcık mütevazilikten de geliyor. Değil mi? O ünvanı verene şey demiş oluyorsunuz. Yani sen ne yaptığını bilmiyorsun. Sen anlamıyorsun benim ne bilip ne bilmediğimi. Düzgün de tartamadın zaten. Ben bu ünvanı kullanmayacağım. Şimdi bu e, yani biraz bilmiyorum yani buna diğer taraftan bakarsak hadsizlik olarak da görülebilir bu değil mi? Yani siz birisini işe alıyorsunuz diyorsunuz ki hacım sen bizim şirketin senior software engineer. Şimdi tabii bunun söylenmesinin farklı nedenleri olabiliyor. İlla sizin yetenekleriniz için değil de işte müşteriye gittiğinde bu gözüksün, LinkedIn'de bu gözüksün, bizim şirkette işte X sayıda senior software engineer gözüksün. İçerideki politik dengelerden dolayı bunu koyabiliyorlar. Belki juniorlar daha juniordır, midler daha her şirketin kendi dengeleri var özetle. Bence bunun üzerine çok kafa yormayın. Eee ve yani koyun LinkedIn'e bence koymamanız için bir sebep yok. Yani o şirket size onu demiş. Başka bir şirket demeyebilir. Buradaki bir tık problem şu oluyor. Bunu söyledikten sonra bir sonraki rolünüzde bir pozitif etkisi olabiliyor. İş bulurken hani artık size mid rolü teklifi gelmeyebiliyor. Bu istediğiniz bir şeyse eğer. İkincisi ise şöyle bir problem olabiliyor. CV'nizde artık senior olduğunuz için bir sonraki yerde mid olarak işe alındığınızda yazmaya çekinme gibi bir durum olabiliyor. İşte o zor bir şey. O bir tık ego. O noktada da şey yapabilirsiniz ya. Yani neden olmasın ki? Geri dön bir önceki rolünün ismini değiştir. Kim bunu kontrol edecek? Allah ya 4A printinde çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani süper ciddiye almayın bunları valla. Yani yalan konuşun demek istemiyorum. Yani yalan değil bu bence yani. Çünkü yani
Sonuç itibariyle bu Senior Software Engineer title'ını size verdiklerinde de resmi belgeyle vermiyorlar yani. Ne hissediyorsanız olsunuzdur bir anlamda. Ee, Hani legal olarak zaten şirket de bir şey iddia edebilir mi emin değilim. Yani ciddi bu arada SGK kaydınıza bakarsanız bu title'lar doğal olarak hiçbir ilişkisi yok yani. Hani seniority diye bir şey yok. Ee, O yüzden süper takılmayın. Şirket ne diyorsa osunuzdur diyerek. Bunu ben çok genç yaşlarda yaşamıştım. O da şuydu. Kendi şirketim varken Microsoft'tan bir abimizle müşteriye gideceğiz. Microsoft'un müşterisine gideceğiz. Ben o zamanlar Microsoft'ta e, hizmet satan benim şirketti. Beni Chief Architect diye tanıştırdılar müşteriyle. Hocam ben liseden çıktıktan sonra 5-6 yıl falan olmuştu yani. Tamam hani güzel işler yapıyorduk ama Chief Architect ne ya? Hani Chief Architect hani ne oluyor? Orada bu sorgulamayı yapmıştım. Demiş ki ya adam ya Microsoft'ta çalışan adam bana Chief Architect diyorsa ben şimdi ne yapayım yani adamı deme böyle falan mı diyeyim yani? Peki dedik hani o zaman Chief Architect. Bence yani başıma bir bela olmadı. Yani bugün zaten o dediğim gibi videoda da anlatıyorum yani. Her şirketin her genel müdür aynı mı? Birbiriyle değil. Bu ne ya? JSP mi var kaldı hala falan gibi öyle şey yorumlar yapayım mı? JSP bilen hala kullanılıyorsa diğer teknolojiler de bir günde ölmez. Evet, benim tepkiye eşdeğer bir tepki oldu zaten. Ay, cool duruyor hocam demiş. Bardaktan mı kastediyor acaba? Benim daha cool duran bardaklarım var ya. Hani Ya, plastik bir bardak onu kastetmiyordur bence. Başka bir konteks, başka bir şeydir ya orada. ha, ne diyeyim şöyle Dediğim bir gibi. Blue Bottle cam bardağı da getirebilirim yani şimdi. Hava atmak. Benim cool duran bardaklarım şey ya. Gökhan sen biliyorsun. Hani, neydi? Neydi ya? Siyah bir Mesaj bardağım vardı içeren ya. bardaklar oluyor Mesaj senin içeren konuda. bardaklar. Evet. Ee, Bir tane Get shit bardağım done vardı. falan Ha, böyle. get shit'ten yazan bir bardağım var. Onunla müşteri toplantısına giriyorum bazen. Çok eğleniyoruz. Ee, Abi 2 hafta önce Palo Alto Humus'ta yemek yedin mi acaba? Sana çok benzettim ama hayır. Evet. Ya bununla ilgili video çekmek istiyorum ama hazırlığını yapamadım. Yani semantik yöneli evet kullanıyoruz, müşterilerde de kullanıyoruz. Çok tatlı. Semantik yönel prompt flow. Çok tatlı arkadaşlar. Ya orada bırakayım ama evet. Multi-agent system framework'leri tam anlamıyla oturmuş sayılmaz hocam. Çok fazla farklı örnekleri denedim. Hala geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. AutoGen ve Cryo'ya yes. İşte bu yüzden zaten biraz önce Gökhan'la konuşurken şirketlerin, hani büyük şirketlerin bile yazılımcıyı tamamen replace edemediklerinden bahsediyorum. Ama buraya çok yatırım var. İnanılmaz yatırım var. Ve bunlar sadece sizin dışarıdan gördükleriniz. Büyük şirketlerin, çoğu büyük şirketin içeride tuttukları, dışarı çıkartmadıkları, içeride de yatırımları var. Onu da söyleyeyim. Hocam ben diplomazım. Şu an Dubai'de software engineer olarak çalışıyorum. Fang'da mülakat için nasıl bir yol izlemeliyim? Ben cevaplayayım sonra sana bırakacağım Gökhan. Bol bol başvur ve mülakata gir. Her mülakat alakasız birbirinden bence. Ee, Yani klişe system design kitabı oku falan filan demeyeceğim ama oku bence. Mülakata girmesen de bir oku o kitapları. Hani şöyle bir bak hobi olarak oku. İşte tuvalette şeyin çamaşır makinesi genelde yanda olur ya. Çamaşır makinesinin üzerine koy. Her tuvalete girdiğinde biraz oku. Ee, Ya spesifik bir şey söyleyemem arkadaşlar. Rol, mülakatı yapan kişi çok fazla değişkeni var. O yüzden ben genelleme yapıp da böyle klişe şeyler de söylemek istemiyorum. Başvura mülakata girin. Mülakatlarda şu trik geçen bunu birine söylediğim için dedim ki iyi bir noktayı buldum. Ee, Bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Tamam, yani mülakat stresiyle bilmediğiniz şeyi sallamayın. Ee, o o şeye girmeyin yani. Hani bilmeliyim işe girmek için. Bir kere işe girmek zorundaymış hissiyatıyla o mülakata girmeyin. Sanki size bir fırsat veriliyormuş. Hayır abi. Siz onlara fırsat veriyorsunuz. Siz orada çalışmak istiyor musunuz? Kafa yapısıyla girin. Mülakatta bildiklerinizi söyleyin. Ee,
çok bildiğiniz şeylerde biraz fazla konuşun ama abartmayın. Yani bir saatlik interview'da 10 dakika çok bildiğin bir şeyle ilgili şöyle o bildiğini bir göster. Tamam, bildiğin bir alana mı geldi veya o alana getirebildin mi? Tamam, atıyorum system design bıdı bıdı konuşuyorsun. Tamam mı? CDN konusunda efsane uzmansın sen. Tamam mı? Adam da sana dedi ki işte YouTube yapacağız falan. CDN'e geldiğinde bir 10 dakika CDN konuş. Anlatabildim mi? Çünkü orayı çok biliyorsun. Böyle derine girebiliyorsun. Ama sonra bırak. Hani çok da cılgın çıkartma adam ya. O demesin. Ama 10 dakikada karşı tarafın bilmediği yere kadar götürmeye çalış. Ee, Geri çekil. Sonra geri kalanlarda tamam. Bir iki yerde senin bildiğin boşlukları bırak. Adam sorsun. Ümit edelim ki o onu sorsun. Bilerek bıraktığın boşluklar olduğu için adam sorduğunda sen söylersin. Yani bunları söyleyebilirim. Ama rahat olun. Yani kontrol sizde olsun ama onlar da kontroldeymiş gibi hissetsin. Tamam, yani bir iki yerde siz soru sorabilirsiniz. Assumption'lar önemli. Onları söyleyecektim bir de. Hani her şeyi sormayın. Ee, Bazı şeyleri varsayın. Özellikle sistem design'dan bahsediyorum. Hani şunun şöyle olduğunu varsayıyorum deyip siz devam edin. Kendi istediğiniz gibi varsayın o sistemin o tarafını. İtiraz ederse eder. Etmezse ama soru sorup abuk bir cevap almaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani düşünmediğinizi de düşünebildiğinizi de gösteriyorsunuz o konuyu ama o an yeri değil bunun detayına girmenin. Ben bunu böyle varsayıp devam ediyorum deyip geçebilirsiniz. Gökhan, sende. Valla ben bir şeyi anlamak istedim. Mülakata için yani mülakata çağrılmak için mi bir yol yöntemden bahsediyoruz yoksa mülakatları geçmek için mi? Bunların ikisi farklı şeyler. Bu birincisi. Ee, Ben en azından ikiye ayırıyorum. Birinci bölüm bir kere tamam bu başvurabildiğiniz kadar role başvurun. Farklı organizasyonlara, farklı e, ürün gruplarına veya farklı işte e, alanlara, organizasyonlara. Ama başvurduğunuz alanla ilgili mutlaka bir bilginiz olsun. Yani atıyorum işte örnek veriyorum. Şu an bizim ekibin Türkiye'de ilanları var ve bu başıma geldi. Hani açık açık yazıyoruz. Türkiye'deki işte bizim ekibimiz, benim de burada çalıştığım ekip işte PostgreSQL üzerine çalışıyor. Open source community'ye çok yakınız. Kendi yaptığımız open source contribution'lar var, geliştirdiğimiz extension'lar var vesaire vesaire. Şimdi bu role başvuruyorsanız oralardan bir bilginizin olduğu veya oralara ilginizin olduğunu gösterecek şeyleri öne çıkartmanız sizin mülakata çağrılma ihtimalinizi arttırıyor. Bu net. Sonra da bir de mülakata çağrıldıktan sonra nereden geçeceğiniz, nasıl bir yoldan geçeceğinizle ilgili de yani leak etmiş çok fazla bilgi var. Yani Big Tech company'lerin özellikle software engineering tarafındaki interview süreçleri bayağı well defined. Size genellikle algoritma soruları sorulur. Yani Amazon'un da belli, işte Google'ın da belli, Microsoft'un da belli. Ve bunları çalışarak gelmeniz lazım. Yani lead code, bir sürü örnek site var bununla ilgili. Gerçekten oturup çalışmanız lazım. Çünkü ya bu sizin kariyerinizde nerede bulunduğunuzla da alakalı ama ya gerçekten üniversitedeki ikinci sınıftaki o data structure and algorithm'den hatırlamanız gereken şeylere ihtiyacınız olacak. Ve hani mülakat anında da gayet low level işte bir B3 üzerinde belli başlı operasyonlar yapmanızı isteyebilir interview'u yöneten kişi. O taraflara çalışmak lazım. Bu bence bir yandan bir handikap. Çünkü yani bu soruların birçoğu internette var. Hani 100 bin tane soru çeşidi varsa oturup hepsiyle ilgili en az bir tane kod yazarsanız o mülakatları kesin geçersiniz. Ee, En azından bu algoritmik olan tarafları. Bunun dışında Daron senin söylediğine bir parantez açacağım. Dedin ya hani nasıl dedin? Ben bu işe benim yani nasıl diyeyim işe ihtiyacım var mantığıyla gelmeyin vesaire. Yani teoride buna katılmakla birlikte bu da biraz kariyerinizin hangi noktasıyla alakalı olduğu, hangi noktasında bulunduğunuzla alakalı. Yani siz eğer bir interview'e girip yani kısıtlı bir deneyim, nispeten kariyer yolunun böyle başlarında, ortalarında bir yerdeyken ya benim bu işe ihtiyacım yok vibe'ını verebilmek için aslında bu rolle ilgilenmediğiniz veya heyecanlı olduğunuzu da saklama noktasına da gelmesin bu iş. Tam tersine o işin size heyecanlandırdığını, işte gitmek istediğiniz yerleri, ulaşmak istediğiniz şeyleri, aşmak istediğiniz şeyleri bu interview'larda kullanmanız faydalı olur.
Ama Daron'un dediğine katılıyorum. Fakat bu tarafı da unutmayın. Unutmamak lazım. Bir de bir şey daha vardı aklımda. Of, not almadım. Unutuyorum. Unuttum. Süper Aklıma güzel gelince söylerim. dengeledin benim söylediklerimi. Çok sağ ol. Ve şey perspektif de önemli tabii. Ee, Yani Gökhan'la benim profillerimiz farklı. O yüzden Ha, evet. Evet. interview bana çıkıp kimse bitiri sormuyor. Ee, Ya B3 geliyorsa Yani kolay hani bu arada. Hani daha ya ütopik şeyler kolay geliyor büyük ihtimalle. yani, ben kariyerimin şey noktasındayım, yani bitiri sorduğunda selamlar deyip çıkabilirim o interview'dan. O Heh, yüzden teşekkür ederim bu arada. Aklıma geldi. Söylemek istediğim kusura şey bakmasın. çok güzel. Çok iyi paslaşıyoruz. Ya mesela bildiğiniz yerlerden konuşmanız tabii ki çok daha önemli. Bilmediğiniz zaman bilmiyorum demeniz çok önemli. Bilmiyorum ama herhalde şöyle olurdu. Hani şunu araştırırdım, buna bakardım diye yaklaşımınızı göstermeniz bilmemenize rağmen artı puan getirebilir size bir mülakatta. Lakin işin şey tarafı da var. Bildiğiniz yerlerden çok fazla konuşursanız karşınızdaki insan da o bildiğiniz yeri giderek daha fazla deşecek ve sizin belli bir yerde kırılmanızı bekleyecektir. Buna da hazırlıklı Yapabiliyorsa. olmak yapabiliyorsa. Evet, doğru. Ama yani Evet. yaparlar, yaparlar. Yaparlar. Yani evet. Okey. Bir şey diyemem. Ya hocam Yapabilirler şimdi de yapabilirler. kendin yani hani bilmiyorum bu soruyu soran işte yani nerede ne kadar deneyimi var, ne kadar derine iniyor vesaire falan filan. Bu kişiden Yok, kişiye çok zaten değişen bir şey. limitli olmasını istiyorum. Yani limitli 10 dakikayı o yüzden veriyorum. Yani çok cılkını çıkartmayacaksın. Karşı tarafı sıkmayacaksın. Karşı tarafı sıkarsan dediğin de olabilir bu arada. Ya 10 Ha, evet dakikadır evet. konuşuyorsun. Bir de ben vurayım bakayım bakalım ne oluyor gibisinden değil de hani burada birazcık Ya daha ne zaten bileyim o denge deneyimli bir meselesi. interviewer'sa sizi 10 dakika konuşturmaz. Hani tamam teşekkür ederim. İlerleyelim falan der. Yani ya da orayla ilgili sizi yönlendirir. Çünkü 10 dakika konuştuğunuz zaman ben hiçbir şey alamam ki oradan yani. Benim almak Bunu istediğim şeyler orada olmayabilir. geçen Yönlendirmek lazım. konuştuğum bir arkadaş yerli bir şirketin 4 step'ti galiba. Hı. Interview 4 interview yapıyorlarmış. Yani dedim ki artık herhalde cılkı çıktı yani. Yani o şirketin 4 interview yapabilecek yeteneği yok, yani öyle söyleyeyim sana. Yani o Ha. 4 interview'un içini dolduracak ve o 4 interview'u run edecek insanları her hayra orkestra edecek. O şirketin öyle bir kalifikasyonu yok yani. Neyse, atlıyoruz. Onboard dediğimiz zor kod eşittir kötü architecture. Kötü kod diyelim. Değil mi? Yani architecture değil, kötü kod. Evet. Geçen buna benzer bir şeyle kod komentlerle ilgili söyledim ya. Kod comment Ha. kodun kendini anlatamadığı yerde devreye girer diye. Doğru. Katılıyorum. Girmelidir. Katılıyorum. Aksi halde bulunmamalıdır. Kayboluyorsan doğru yoldasın. Ha, bu bir smiley büyük ihtimalle. Okey. Emoji, yani smiley değil de. Dünyada Node.js popülerken neden hala Türkiye'de Java ve .NET kullanılıyor? Valla Türkiye'de .NET hala epey kullanılıyor bu arada. Dünyada da kullanılıyor. .NET çok artıp veya azaldığını düşünmüyorum bu arada. .NET'in stabil gittiğini, bir kişisel hissiyat bu arada. Java'dan emin değilim. Dünyada Node.js kullanılıyor da ya bunların hepsi kişinin ilgilendiği alan ve perspektifiyle alakalı arkadaşlar. Yani ben bugün AI tarafında da sorduğumda herkes Python kullanıyor. Hani anlatabildim mi? Yani ne workload'uyla uğraştığınız, ne alanda çalıştığınızla ilgili ön yargılar. İstatistiksel data şeyde vardı. Kitabın bir yılda bir Hatta var. publish ettiği bir şey var ya. O var da yani o da, yani ben lokal pazarıma bakarım. İş aradığım yere bakarım özetle. İş aradığım yerde ne teknoloji kullanılıyor konusu daha önemli aslında. Hocam bir yıldır iş ve staj arayışındayım fakat iş deneyimim olmadığı için işlerden zorunlu stajım olmadığı için stajlardan ne diyorum? Tavsiyeniz ne olur? Hocam Proje. bunların hepsi aslında sizi aynen öyle hem proje yapmaya hem de biraz önce bir arkadaşın söylediği indie developer olmaya itiyor. Yapın abi. Yapın. Hem deneyim kazanırsınız hem belki birkaç kuruş para gelir. Hem bir şey. Ya bunların hepsi sizi gerçekten konfor alanınız dışındaki e, founder olmaya iten, entrepreneur olmaya iten şartlar. Çok resist etmeyin derim. Çünkü bugün daha kolay aslında.
Biliyorum şey daha kolay geliyor. Hani bir işe gireyim orada stabil maaş gelsin vesaire ama bunu beklerken diğer tarafı yapın derim yani. Çünkü buradaki bu problem için böyle tek shot bir trik falan yok. Burayı denemeye devam edeceksin. Denemeye devam edeceksin. Başka yani şey CV'ne oturup bakarız. Oturup bireysel olarak konuşulabilir tabii ki bu konu. O ayrı konu. Onları da yapıyorum. Artık reklam geçmeyeceğim. O yüzden bence ama bu şartlar sizi şey itiyor. Yani kimse seni işe almıyorsa kendi işini yapacaksın. Yani kabaca. Anlatabildim mi? Ya bunun arkasındaki mantığı aslında ortaya koymak lazım. Bu biraz şeyle de alakalı. Bizim Türkiye eğitim sistemiyle de alakalı. İşte 20'li yaşlarının başlarına, ortalarına kadar sürekli şöyle bir düzende yürüyorsun. Derslerim bunlar, kitaplarım bunlar, sınavlarım bu tarihte veya testlerim bu tarihte. 5 şıktan birini seç, başarılısın, başarısızsın, geçtin kaldın. Şimdi iş dünyasına veya para kazanma noktasına geldiğinde olay böyle işlemiyor. Yani bu aslında yani bu tarzda gelen bütün sorularda ben aynı şeyi görüyorum. Yani şeye bakmanız lazım. Pazar pazarda bir şey satmak istiyorsunuz. Limon satacaksınız diyelim, tamam mı? Sizin elinizde 3 tane limon var. Yan tarafta bir limoncu var. Bütün tezgah limonu dizmiş fıstık gibi, böyle daha önceden müşterileri var falan. Siz diyorsunuz ki ben de limon satmak istiyorum. Ya okey, süper. Ama o varken sen burada bunu satamayabilirsin. Gerçekten bakıp neye ihtiyacı olduğunu anlamanız lazım. Yani şu an mesela iş deneyimim yok, süper. Tespitler güzel. Zorunlu stajlardan, işte daha önceden stajım olmadığı için red diyorum. Okey. Şimdi Yok bunu ya kırmanın zorunlu stajım olmadığı için stajlardan ret yiyorum diyor. Burada büyük ihtimalle hikaye şey zorunlu stajda sigortayı üniversite ödüyor. Yoksa işveren ödüyor. Hani orada tamam. takılıyor anladığım gibi. Ya o zaman şunu Bu arkadaşın hangi bilmiyorum. şehirde olduğunu da merak ettim. Şu anda ben. Bilmiyorum bu ne Çünkü kadar güzel soru. ön yargı Şey, yağdıracağım da Anadolu'daymış gibi hissettim. İstanbul'da değilmiş gibi hissettim. Ee, çünkü ya tabii bir sürü varsayımda bulunuyoruz da hani SGK'sını üniversitesi ödemiyor diye staja almayan şirket ekonomik olarak ya süper şey ya da daha ekonomik zor durumda bir şirket diye tahmin ediyorum. Yani eee, ya burada şey diyebilirsiniz bilmiyorum tabii durumunuz ekonomik durumunuz ne şekilde de kardeşim ben ödeyeceğim. Yani diyeceksiniz ki şimdi komik geliyor kulağa. Ulan cebinden para mı vereceğim bir de stajım için. Şimdi bu şeye benziyor. Bakın ben Microsoft'ta çalışıyorum. Çalıştığım bilgisayarı kendi cebimden aldım. Sormayın neden. artı bir. Tamam mı? Neden? Şimdi eee, yani bu detaylı konuştur ama bazen bazı şartlar hani aynı şey mi? Pratikte aynı şey. Tamam anlıyorum yani benim de bir maaşım var vesaire. Hani bunu benim karşılamam benim ekonomik durumumda atla deve olmamakla birlikte aslında yapmamam gereken bir şey. Gerekmemesi gereken bir şey fakat gerekiyor. Ve ben bunu yapıyorum. Ben bunu yapmazsam, inat edersem şirketin verdiği laptopta acı çekeceğim bana göre. Ben bu acıyı çekmek istemiyorum. Şirket bu acıyı çektiriyorsa onun bileceği iş diyorum. Bu benim hayatım diyorum ve parayı basıp alıyorum. Şimdi sen de burada staj bulamıyorum. Endini diyorum bakın yani ekonomik durumumuzu bilmeden atıp tutuyorum ama hani sen de burada bir türlü staj SGK'yı ödemeyi bile şey yapmıyorlar diyorsan babacığım ben ödeyeceğim burada 3 ay 6 ay her neyse artık ne kadar staj yapacaksan o zaman staja okey midir? Cebimden vereceğim her ay staj şeyi bittiğinde zamanı geldiğinde bana söylesin muhasebe ben size elden vereceğim. Bu ne anlama geliyor? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı muhabbeti. Böylece siz stajını tamamlarsınız. Ondan sonraki işinizde vesairenizde para. Yani şartları düşünmek lazım. Ya bir de buradaki alternatif yöntem şey olabilir. Ya bir şekilde sizin bir değere sahip olduğunuzu göstermeniz lazım ya ve bunun için de o ilk işe ihtiyaç var ya, aslında problem o, yani kendi kuyruğunu yiyen yılan muhabbetine dönüyor. Bunu kırabilmek için open source projeleri kullanın, GitHub'ı kullanın. Yani bilmiyorum Instagram profiliniz nasıl gözüküyor ama yani bir engineer'ın, developer'ın, artık ne diyorsanız deyin. Ya bir blog yazıyorsanız öne çıkarsınız arkadaşlar. Yani bir GitHub profiliniz varsa, ya hangi projeleri forkladığınız bile benim baktığım şeylerden bir tanesi, ya da hangi projeleri starladığınız, neye ilginizin Hocam olduğunu görüyoruz. Neye PR açtığınızı görüyoruz. Yani bunlar ufak tefek şeyler ama 100 tane stajyer başvuruyorsa
bu sizi öne çıkartacak, farklı bir şey gösterecektir Şimdi yani. şunu söylemem lazım. Şimdi sen çok güzel şeylere bakıyorsun da yani işte Elazığ'da Hebele Gübele fabrikasında role başvuran arkadaş için oradaki kimse bunlara bakmıyor. Bunları yapın. Hani şey için demiyorum, yapmayın diye demiyorum. GitHub repolarında bile ben şey diyorum. README file'ın üzerinde bir tane video olsun projeyi gösteren. Ha. Yani o README file'ı okumayabilirler. Yani beklenti barımızı çok düşük tutmak durumundayız. Tabii. Şimdi o yüzden yaptığın projeler varsa kesinlikle CV'ye koy. Yaptığın projeyi gösteren video maksimum 5 dakika, 30 dakika değil. 5 dakika çünkü o adamın çok zamanı yok. O linki oraya koy. Belki bir thumbnail koy. Seksi CV'nin içine koyabilirsin. Çünkü Ya elinde şey başka Git bir şey, yapsın hiçbir şey koysun yok. abi. Git çok tatlı oluyor README'de. Yani bir CLI varsa mesela nasıl kullanacağını gösteriyorsun. Tamam, yeterli yani. İşte Evet. fikir veriyor sana. Yani biraz optimizasyon dediğim gibi CV'de ve online presence'da vesaire o belki bir şeyleri değiştirebilir. Ama tamamen onun bile devreye girmediği, hani olmuyorsa zorunlu staj kesinlikle almıyoruz modundaysa. Tabii sormak da lazım yani oradaki kişiyle belki samimi diyalog kurabilirseniz hani bunun sebebini samimi şekilde sorduğunuzu anlarsa yani ya ben çok yere başvurdum olsun istiyorum bu iş. Çoğu yerde de zorunlu staj olmayınca neden oluyordur bu sizce? Anlamaya çalışıyorum çünkü yani e, gibisinden samimi diyalog oradaki HR'cı ile belki kurabilirseniz bazen bir tip verebiliyorlar yani bir ipucu verebiliyorlar. Hocam ben diplomasızım. Cevapladık Bunu ya. yaptık ya. Bir dakika atladık. Kaynağı bulabiliriz. Bunu koymuyorum. Getirle ilgili bir yorum daha var da koymayacağım onu. Evet. Object Oriented Programming konusunda aranızda fikir ayrılıkları var mı? Tek çare Uncle Bob. Onu bilmiyorum bu arada. Tek çare Uncle Bob'tan referans ettiği şey ne? Dur, tahmin ettiğim şeye Bakacak emin mısın olmak Google'da? istiyorum. Evet, şu Şimdi an onu yapıyorum. Object Oriented Programming. Yani Object Oriented Programming ile ilgili alıp veremediğim bir şey yok. Yani burada herhalde buradan beklenen de zaten bir yani functional mı, Object Oriented mı falan gibi bir muhabbet değil. Ee, Fikir ayrılıkları. Ya bizim Gökhan'la eskiden daha fazlaydı. Şu an daha az olduğunu düşünüyorum. Bir abstraction yatırımlarının dengesi konusunda fikir ayrılıklarımız oluyordu. Şöyle bir anekdot ben mi anlatayım sen mi anlatırsın onu? Anlat, sen anlat. Ben de kendi perspektifimden anlatacağım. Tamam süper. Biz şimdi ofisteyiz. Bu şey zamanı yani 6 yıl önce 5-6 yıl önce. Ofisteyiz. İşte ben oturuyorum. Gökhan da karşımdaydı. Monitörler arka arkaya bakıyorlar. Ya baktım böyle öflüyor püflüyor bir şeyler oluyor ve bir şey olması lazım. Akşam da böyle 7 mi 8 mi ne olmuş yani. Hani çıkmamız gitmemiz falan lazım. Ben büyük ihtimalle takılıyordum artık yani. Hani Gökhan'ın da işi bitsin de çıkalım vesaire gibisinden. Yalnız bırakmayayım kafasında. Ne bileyim en azından şu an böyle kurguluyorum hikayeyi. Şimdi hani eski şeyleri hatırlarken böyle boşlukları doldurmak ve bir hayal oluşturma durumu vardır ya. Neyse. Bir yanına gittim. Böyle bir monitörüne baktım ne yapıyor bu diye. Ee, Çünkü yani kafamdaki şey neyle uğraşıyor yani niye bitmiyor bu neyle uğraşıyor falan. Ne var falan burada dedim. Anlattı işte abi dedi işte burada da bu kod var şurada da bu kod var işte ya bunların böyle olmaması lazım. Bunun merkezi bir yere çekilmesi lazım. Ama şuraya mı koysam şey yapamadım dedi yani. Hani galiba böyle bir şey oldu yani. Ben de şu tepkiyi verdiğimi hatırlıyorum ya. Bırak kalsın demedim de şey dedim. Ya kopyala yapıştır koy şuraya da hadi abi dedim geç. Şimdi akşam 8 olmuş. Geç. Ee, o yani şimdi benim şimdi over engineering'e gidiyor bana göre. Yani over architecture, over engineering. Yani bir time box'ı olmalı o eforun. Anlayabiliyorum. Yani orada bir şeyi duplike ettiğimizde onun uzun vadeli bugün yediğin hurmalar durumu var. Ama yani hani bir beslenmemiz de lazım yani bir şeyler de yememiz lazım bir yandan hani bir şeyler ilerlemesi lazım yani. E,
Oradaki denge tabii Gökhan'ın daha genç yılları. Belki 6 yıl bile değil. Belki şeyin Daha Zombi'nin ilk fazla yılları bile olabilir. Yani 2013'ler 10-15, falan, 10 yıl. 15 değil de 10 yıl, 10 yıldan 10 biri yıl belki biraz daha öncesi. fazladır. Lakin Tabii. ben bu olayı gece 3-4 gibi yaşadığımızı hatırlıyorum. Ciddi misin? Olabilir. Olabilir. Gece 3-4'te olabilir. Evet. Ya çünkü şeyi de hatırlıyorum. Ertesi sabah geldiğimde dur şöyle anlatayım. Aynı, aslında çok doğru anlattım. Ben de öyle hatırlıyorum. Kod tekrarı yapmak istemiyorum ve böyle hani bütün parçaları böyle güzel güzel oturtmuşum. Sıfır kod tekrarı, her şey çok okunabilir, çok anlaşılabilir. Maintenance cost'umuz böyle inanılmaz düşük. Kodun metriklerine falan bakıyorum böyle. Her şey harika gözüküyor. Ama bir parça var yani kurtulamıyorum artık, böyle dependency loop'a girdim, çıkamıyorum falan. Daron anladı acı çektiğimi. Ya dedi, hadi artık yani hadi gidelim bir şey yapalım. Tamam, al şimdilik şöyle yapalım. Duplika olsun bir şeyler. Sonra zamanı geldiğinde tekrar değerlendiririz. Yani sen zaten yapılması gerekeni fazlasıyla yapmışsın. Artık yani böyle mum dikmeye çalışıyorsun üzerine. Yani şu hali bile çok güzel. Ben buna okeyim. Hani her şey okey, hadi devam edelim falan dedi. Ben de bir yerden sonra bıraktım ve gerçekten böyle statik bir fonksiyon yazıp onu böyle copy paste yapıp bir yerden bir yere almıştık. Ama bu arada şey de oldu. İyi ki de bu arada bırakmışız. Hani ben onun üzerine devam etseydim belki 4-5 saat daha harcayıp yine işin içerisinden çıkamayabilirdim. Ertesi gün uyuduk uyandık, geri geldik falan filan, tekrar bir taze bakış açısı. Sonra da toparladık yani, düzelttik orayı. Aslında o kadar da kompleks bir şey yokmuş. Ben abartmışım yani. Bunu hani eskiden kalma bir anı olarak kenara koyuyorum. OOP konusunda fikir ayrılıklarımız var mı? Teoride yok, pratikte var. Teoride ben şeye çok yakın olmak istiyorum. Eskiden öyleydim daha doğrusu. Hani prensipleri sonuna kadar yani elimizden geldiği kadar uygulayabilelim. Oradaki işte hani prensiplere ne kadar yakın olacaksın? Ne zaman bir şeyden vazgeçip şimdilik bunu böyle kabul ediyorum ve devam diyeceksin? Bu çok kritik bir soru ya. Çünkü bunu üst üste yapmaya devam edersen bir yerden sonra işte arkada bir felaket oluşturuyorsun aslında. Bunun kararını verebilmek çok önemli. Şu anki bakış açısıyla yaklaşırsam da ben OOP'ye, eskiden bir OOP fanıydım. Artık çok oralarda değilim. Çok hantal geliyor bana. Ben biraz daha functional programming tarafına doğru kaymaya başladım. Ya bu da şeyle Evet. alakalı. Son Adı zamanlarda üzerinde functional. yani OOP'yi hala çok seviyorum. Kalbimde ayrı bir yeri var. Ama çok limitleyici ya. Yani Okey. yapacak bir şey Tamam. yok. Orada Hatta orada ondan değil. bırakalım işte. Bütün hani C Sharp'taki son 5 yıldaki işte gelen feature'lara bakın. Hepsi zaten functional programming language'lere daha fazla yaklaşmak için getirdiği esneklikler yani. Ki onlar da bu sayede işte son zamanlarda yaptığı böyle işte memory allocation'daki fantastik hareketleri o taraflardan çözüyorlar. Evet. Yeni soru. Hocam hep geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundunuz. Peki diplomalı işsiz olmamak için okurken bilgisayar mühendisliği bölümüne bakıp kariyer değişikliği yapması kimler açısından daha iyi olur? Ee, gideceği yeri ha çok zor. Kaçıncı sınıfta olduğu önemli bence. Lisanstan bahsediyoruz diye tahmin ediyorum. Üçüncü sınıftaysanız, üçüncü sınıfın sonuna doğru sanız bir şey değiştirmeyin, bitirin şunu. Fakat bir ve iki şey yapmaya çalışın, olabildiğince saydırmaya çalışın dersleri. Çünkü abi lisans cebinize koyup devam etmeniz gereken bir şey. Dediğim gibi yüksek lisansta swap çok kolay. Ee, lisans o kadar kritik değil bence yani. Çünkü lisansı zaten ilk 2 yılı genelde benim gördüğüm ve bildiğim e, genel eğitim diye Türkçe'de adını bilmiyorum Türkiye'de de. O yüzden şimdi onun tekrarı da hiç anlamlı değil yani başka bir programa geçeceğim diye. Bitirin sonra geçebilir. Yani psikoloji okuyacaksan bile bilgisayar mühendisliğini bitir sonra geç yüksek lisansında yapabiliyorsan ben bilmiyorum psikolojide bu oluyor mu da hani eğer şart koşmuyorsa bölüm illa lisansın da o e, alanda olmalı diye lisansı alıp çöpe atmaya gerek yok. Halihazırda bilgisayar mühendisliği bölümündeyiz. Ama ben güzel sanatlara geçeceğim diyorsan onu bilemem yani. E, kim, peki kimler açısından faydalı olur bu? Ya çok klişe olacak yani. Bu mesleği yapmak istemeyenler. Ama bu mesleği yapmak istememe nedeni para olmasın.
Yani ben e, salt para yüzünden meslek seçimini tavsiye etmem. Yani salt para yüzünden. Yani bu işte para yok diye sevdiğiniz işi bırakmayın. Veya başka bir işte para var diye sevmediğiniz bir yere gitmeyin. İkisinin kombinasyonunu bulmaya çalışın. Yani para biraz az olur ama seviyorsundur. Yani o böyle bir tartı, bir ikisinden doldurulan bir sepet. O sepeti ikisinden farklı miktarlarda gelebilir. Fakat o sepeti maksimize eden. Yani hem para kazandığın hem sevdiğin. Bu şey anlamına gelmiyor. Hem en çok parayı kazanayım hem en çok seveyim. Yani o ekstrem senaryo bence. Ama hani 2x para, 1x sevgi, 3x içerik yapıyor. Yani diğer alanda bu nasıl? Bakmanızı tavsiye ederim. Ama şey demiyorum yani 3x sevgi, sıfır para, o da çok zor. Eğer finansal hani şeyiniz varsa onu da tavsiye edebilirim bu arada. Ama 3x para, 0x sevgi, onun long term sustainable olacağını düşünmüyorum. Ben yapamazdım ama belki siz yaparsınız. Çünkü en sevdiğiniz işte bile sevmediğiniz bir sürü şey çıkacak. Yani Ya hocam adı üzerinde iş, yani onu yapman için sana para veriyorlar. Sen bir sanat eseri üretmiyorsun yani. Bu böyle bir şey. ya şimdi sevdiğimiz işi yapma Ya, ihtimalimizle de şey ya yapmayalım yani. Hani ne, ya benim yaptığım ben işin sevdiğim tarafları da var, sevmediğim tarafları da var özetle yani. her şeyde olduğu gibi yani hiçbir şeyi zaten pür Hı. sevemiyorsun ki. Her zaman bir şeyin yan etkisi var. Ben biraz şeye takıldım ya. Bilgisayar mühendisliği artık şey noktasına geldi mi şu an o bölümü okuyan öğrenciler, arkadaşlar arasında? Ya biz mezun olunca işsiz kalacağız mı noktasına geldi diye anlıyorum. Çok Ya da çok gelmiş duyuyorum. diye anlıyorum. Çok duyuyorum. Sen tabii şimdi ben öğrencilerle bilmem kaç tane üniversite gezdiğim için son 6 ayda daha denk geldiğim için ben sana şöyle bir özet vereyim. Bir, AI korkusu var. Ee, Hmm. iki, Junior Developer Hiring'in zorlaşması ve staj bulmanın zorlaşması. Bu ikisini kombine edip bir de tabii sosyal medyada böyle bir sürekli şey var. Hani o öldü, bu kaldı, şu bitti başlıkları çok böyle trend oluyor ya. O başlıkların altında işte bitti artık kimse. Nvidia'nın CEO'su çıktı ya Ha, hani kimse evet. coder Kodlayacağız. olmayacak artık falan diye. Ya abi çıkart o zaman şirketindeki bütün coderları. Hadi bakayım. Hani bana timeline ver. Bana confidence level ver. Tabii, tamam bunlar yok ortada tabii ki. Yani bu söylediğin ya işte ne bileyim abi işte Tüpraş'ta o 55 bin TL olacak. Amerika'dan örnek vermek için aklıma Tüpraş geldi. Bu tahmini yapmak kolay. Zaman söylemedim ki ben. Anlatabiliyor muyum? Ha, Hani evet. tamam mı? Hani o yüzden doğal olarak bu korku silsilesi içerisinde e, benim tahminim bir de mesleğe ya bir tabii ki Türkiye'de doğal olarak ekonomik kaygı çok fazla. Gençlerin omuzlarındaki yük fazla abi. Fazla Gelecek kaygısı fazla. Bu Türkiye'de yeni bir şey de değil. değil. Eee Bizde de öyleydi. Hiçbir şey ha değişmedi yani arkadaşlar. evet hiçbir şey değişmedi. Yani bizim zamanımızda da Maalesef. öyleydi. Eee, hani ailenin verdiği bir tabii buffer oluyor orada. İşte eve gidersen bir ev var, yemek var vesaire buffer'ı olabiliyor veya olmayabiliyor kişiye göre. Eee, bir de onu kombine edersen şimdi çocuk sevse bile işi diyor ki yani ya bu hani yok olacaksa ben acaba başka bir yer. Bu arkadaşın derdi o mu bilmiyorum bu arada da. Böyle bir manzara var yani Türkiye'de Ya, üniversitede okuyan eğer gençlerde. eğer bu korkunun temeli bence AI bazlıysa yani hepimiz için, her meslek için bu geçerli. Ama günün sonunda iş şeye varacak. Yani bunu verimli kullanabilen insanlar farklı bir noktaya gelir. Ya sadece şunu düşünün. İşte bir insan var hiç Google kullanmıyor. Sadece hala ansiklopedileri karıştırarak okuyarak öğreniyor. Bildiğimiz fiziksel ansiklopedileri. Bunu ütopik olsun diye veriyorum bu arada. Bir tane insan var Google'dan bir şeyleri araştırarak öğreniyor. Bir tane insan var AI üzerinden bir şeyleri araştırarak öğreniyor. Şimdi bir tanesi atıyorum yarım saatte bir şey öğrenebilecek. Bir tanesi 8 saatte öğrenecek. Bir tanesi bir haftada öğrenecek. Ya hangisi kendini daha iyi geliştirip daha fazla bilgiye
erişebilir. Yani burada şeyden korkmaya gerek yok. Hani zamanındaki ben şeyden çok farklı görmüyorum bu hikayeyi. İşte sanayi devriminden çok farklı görmüyorum. Yani makineler bizim buhar makineleri şeytan icadıdır falan. Yok abi, buhar makinesini kullanmayı öğreniyorsan daha kısa mesafeyi aynı mesafeyi daha hızlı kat ediyorsun. Bundan korkmanın kaçmanın bir şeyi yok yani. Bunu ne kadar kendi hayatına çabuk entegre edersen, ne kadar iyi kullanabilirsen, ne kadar iyi öğrenebilirsen o kadar öne çıkacaksın. Olay sadece bilgisayar mühendisliği değil, yani makinede, inşaatta, o da bu da bütün sektörde bu Ya var. orada şey argümanı var ya işte Şey at tarafındayım. arabası pardon ya O da bitti olur. zannettim. Yok yok, bitti Ee, bitti, o da olur. At arabası kullanan adamın işsiz kalması arabalar çıktığında. Şimdi sen bu örneği vermedin değil mi bu arada? Arada yorumlara Yok bakıyordum da seni dinlemedim açıkçası. yok, yok da Yorumları aynı şeye elimine geliyor. etmeye At çalışıyorum. arabası Aynı şey kullanmadım mi? ben. Tamam. Ya orada işte kişinin şeyine bakıyor abi. Yeni skill elde etmesi. Yani at arabası kullanırken şimdi tabii ki sallayacağım bilmiyorum at arabası kullanmadım da at arabası kullanırken de büyük ihtimalle işte sağına soluna bakıyordun vesaire vesaire yani bir araç kullanıyorsun sonuç itibariyle. Yani araba kullanırken de ya burada bir %40 %50'lik bir knowledge transfer var. Geriye kalan %50'yi koyacaksın. Ama tabii bu ilk aşamadaki üniversite gençlerinde korkutuyor. Daha zaten yeni bir meslek ediniyorsun. %50'si elinden alınabilir her an dediğinde hani şöyle bir geri çekilme de normal. Buna alışmanız lazım bu arada. Alışacaksınız da buna. Zaman hayat sizi alıştıracak abi. Ee, Yani eğer hiç değişmezseniz ve öğrendiğiniz şeyle devam etmek isterseniz şanslı mısınız şanslı mısınız bilmiyorum. Bazen devam edebilirsiniz de. Fakat giderek dünyanın gittiği taraftan böyle bir hani herkesin gittiği veya daha çok nasıl diyeyim onu yani böyle tek başınıza gittiğiniz bir yola doğru gitmeye başlarsınız. Orada çok böyle açılmamak lazım. Hani bir süre gidilebilir belki ama hemen bir dakikaya yani hala at arabası kullanarak bir dönem daha para kazanabilirsin ama şeyin farkında olacaksın. Yani millet arabaya geçiyor. Arabayı kullanmayı öğrenmem lazım benim deyip onu bir noktada onu yapmanız lazım. Bu şu anda dünyada şey olarak konuşuluyor. Total meslek değişimi olarak konuşuluyor. İnsanların hayatlarında 2-3 kariyerlerinin olmasından bahsediliyor. Çünkü yaşam ömür uzuyor. Hı Yani hı. şey çok büyük bir şans bu arada. Yani e, işte 90 yaşına kadar ve 80 yaşına kadar çalışılacağı varsayılıyor. Ya hayatında 90-100 yıl. Şimdi 80 yaş, ilk 20 yılı at. 60 yıl boyunca aynı mesleği yapmak zaten artık öngörülmeyen bir şey. Çünkü insanların ilgi alanı da değişiyor. O yüzden tabii bu biraz ekonomik güçle de alakalı. Yani ilgi alanın değişir. Var olan şeyini atıyorsun. Yani 50-60 yaşında tekrar lisansa dönüp tamamen mesleğini değiştiren insanlar var ve bu giderek artıyor. Ama tabii ki bu bir ekonomik güç de gerektiriyor bunu yapabiliyor olmak. Çünkü o noktada herhangi mesleği yapıyorsanız büyük ihtimalle o meslekte görece iyi para kazanır bir noktaya geldiniz. Başka bir mesleğe geldiğinizde en alttan başlıyorsunuz. Bunu ekonomik olarak göze alabiliyor olmanız da lazım. O yüzden bu tarz hikayeleri genelde ekonomik olarak daha ileride olan ülkelerden duyuyoruz. Türkiye'de çok yani en azından popüler değil tartışma olarak. Ama hani böyle bir yere gidilirken bizim şey beklentisinde olmamız hayatımızın geri kalanında bir meslek edinip sanki sadece onu yapabilecekmişiz gibi o iş olmayacak zaten. Ona hazırlanın. Yani burada önemli olan yeteneği kazanıp onunla para kazanabilmek olacak. Ya bilgisayar mühendisliği ya da yazılım işte bunun mühendisliği dediğimiz şey zaten kendi içerisinde böyle ki yani senin benim hani title'ım işte software engineer olsun da yahu her 6 ayda bir yeni bir şeyler çıkıyor. Zaten bir onları öğrenmen gerekiyor. Takip etmen gerekiyor. Hı hı. Yeni bir framework çıkıyor. Ya diyorsun bu diğerine göre daha iyi. Buraya mı geçsem acaba? Ya da şuralarda daha avantajlı. Bakıyorum markette bununla ilgili iş ilanları çıkmaya başlamış. Zaten aslında ister istemez sürekli yeni bir şey öğrenip onu hayatına entegre ediyorsun. Yani bu zaten bu mesleğin şeyinde var. Özünde var. Ondan dolayı bu değişime karşı da en yakın olan meslek bence. Yani hayatınız bir öğretmenlikle devam etseniz tamam hayatınız boyunca öğretmen olarak kalabilirsiniz ama burada bu şekilde değil yani.
atıyorum bizden önceki hani benden önceki işte bilgisayar mühendisleri atıyorum COBOL yazıyor olsunlar. Tamam, hayatlarının ömür boyunca COBOL yazarak belki devam edebilirler ki çok düşük ihtimal. Bir yerden sonra değişmek zorundalar. Yeniliğe adapte olmak zorundalar. Bu da aynı şey. Dolayısıyla korkmayın. Değişim sizin rutininiz olmalı. Açık olmalısınız bu tarafa. Ya valla süperdi. 2 saattir konuşuyoruz ve 2 saattir Vallahi şu an 337 kişi görüyorum. Bu wow, süper. rakamın doğruluğuna ben hafiften inanamıyorum. Neyse yani çok teşekkürler herkese. Daha çok güzel sorular var bu arada cevaplayamadığımız. Ama 2 saat. Şimdi her ay yapıyoruz bunu. Ee, Super Peer'dan duyuruyorum. Bu altyapıyı kullanırız herhalde. Bir bakacağız o konuya. Ama LinkedIn'de takip ediyorsanız duyuruyla herhangi bir duyuruyla karşılaşırsınız. Fakat LinkedIn'de event yapmadığımda ya şöyle bir kötü tarafı var. LinkedIn'de feed'inize düşmeyebilir ben duyurduğumda. Yani garanti değil. %100 garanti değil. Twitter %100 garanti değil. O yüzden SuperPeer'e üye olursanız oraya mesaj attığımda herkese mail gidiyor. Discord kanalı da garanti. Oraya da attığımda hani herkesin göreceğinden eminim. Yani garanti haberim olsun diyorsanız başka bir yöntemde haftada bir SuperPeer'daki şeye gidersiniz bakarsınız hani duyurulmuş mu gibisinden. Çünkü her ay bir tane yapıyoruz. Bu ay 20'sinde yaptık herhalde. Önümüzdeki ayda o tarihlerde e, yaparız. O yüzden hani cevaplanmamış sorular için diyorum yani bunları hani saklayın. Bir sonraki sefere konuşalım. Veya bana LinkedIn'den yollayabilirsiniz. Bazılarını bunun YouTube videosuna çevirmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Süperdi sohbet. Herhalde zevkli gelmiş ki 300 kişi, 330 kişi bizi dinlemiş. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Aynı Böyle dilekleri ben de kapatalım. tekrarlıyorum. Teşekkürler herkese. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.